17 Mayıs. O gün Black Mesa'da ne oldu? Kimse bir meteor düştüğüne inanmıyor. Görenler var. Amerikan hükümeti nükleer bombayla bir araştırma tesisini yok ederek neyi örtbas etmek istiyordu. Başımıza gelenlerin sorumlusu kim? Tüm bu gizem ve komple teorileri her şeyin başlangıcı olarak Black Mesa'yı işaret ediyor. Domine edildik. Sömürüldük. Kısırlaştırıldık. Zihnimize hükmedildi. Genetiğimizle oynandı. Karşı çıkanlar katledildi. Boyun eğenler birer köleye dönüştürüldüler. İnsan aklının alamayacağı kadar kudretli bir güç hepimize diz çöktürdü. On binlerce yılda kurduğumuz medeniyet sadece 7 saatte yok edildi. Onlar için böcek bile değiliz. 17 Mayıs. O gün Black Mesa'da ne oldu? Olanların sorumlusu kim? Onları dünyaya Black Mesa mı davet etti? Tüm bunlar yaşanmadan önce Amerikan hükümeti neyi örtbas etmeye çalışıyordu? Neden Black Mesa'yı New Mexico'nun dibine gömdüler? Bunların tamamı insanoğlu için birer gizem olarak mı kalacak? It takes your mind again. Exile. It takes your mind. Black Mesa, 50'li yıllarda Soğuk Savaş döneminde New Mexico çölünde inşa edilen dünyanın en büyük gizli araştırma tesisi. Neredeyse ortalama bir şehir büyüklüğünde olan bu tesis, çölün ortasında kendisine enerji sağlaması için hidroelektrik santral barajı ve nükleer reaktör barındırır. Roket fırlatma rampaları, bir metro ağı ve hatta kendine ait bir gazetesi bile bulunmaktadır. Hem çalışanlar hem de aileleri için uygun yaşam alanı sağlayan çokça sosyal tesise de sahiptir. Bu noktada Black Mesa'yı sadece bir araştırma tesisi olarak adlandırmak yanlış olabilir. Black Mesa her alanda tümüyle dış dünyadan bağımsız, kendi kendine yetebilen bir süper kompleks olarak tanımlanabilir. Tesis gizli bir yapılanma olduğu için içinde bulunanların dışarı çıkmaları yasaktır. Dolayısıyla Black Mesa sadece bilimsel araştırmaları değil, içinde barındırdığı insanların yaşam standartları ve sosyal hayatlarını da gözetme sorumluluğunu sırtlanır. Tesis çalışanları bilim ve güvenlik personeli olarak iki ana gruba ayrılmakla birlikte idari personel, servis personeli ve sosyal tesislerde bazı çalışanların ailelerini de barındırmaktadır. Wallace Breen tarafından yönetilen Black Mesa, aynı zamanda Harvard mezunu ünlü profesör Eli Vance ve Kuantum Fiziğinde Sonraki Seviye isimli makaleyle bilim otoriteleri tarafından saygı görmüş, Bir Saniyede Buradan Oraya kitabının yazarı Isaac Kliner'ı da bünyesinde bulundurur. Arne Magnusson da yine Black Mesa'nın önde gelen bilim adamlarından biridir. Hatta ilerleyen yıllarda insanoğlunun kaderine yön veren isimlerden biri olacak olan komutan Barney Calhoun da 2000'lerin başında tesiste güvenlik görevlisi olarak Merhabalar. Benim adım Dr. Eric Sigurdsson. Silah ve Malzeme Araştırma Başkanıyım. Burada Black Mesa Araştırma Merkezi'nde. Burada bu mesleğe yıllarını vermiş alanında uzman kişiler her daim özel donanımlar tasarlar, geliştirir ve üretirler. Ama bu sadece benim işim değil. Bakalım işini severek yapan çalışma arkadaşlarımız ne diyecek? Teşekkürler doktor. Bir tehdidi aşırı yüksek güçle ortadan kaldırmaya olanak tanıyan kuvvet projeksiyonunu size sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bahsettiğim şey XVL 1456. Bu o. Teşekkürler Black Mesa. Araştırmalarımızın işe yarar olması için test edilebilirliği önemlidir. Neyse ki Black Mesa atış testlerimiz için kullanabileceğimiz birçok hizmet dışı kalmış alana sahip. Dış mekan depolama alanlarından sıcaklık kontrolüne sahip iç mekanlara kadar hemen hemen her yerde testler sağlayabiliyoruz. Black Mesa'da geleceği insanlığa teslim ediyoruz. Kapatın. Makineyi durdurun. Hemen. Kapanın. Black Mesa her türlü disiplinin araştırılması için uygulamalı bilimler geliştirmektedir. Amerikan hükümeti tarafından fonlanan tesis, yüksek teknoloji silah üretimi ve savunma sanayi için kayda değer çalışmalar yapmaktadır. Fakat Black Mesa'nın çölün ortasında insanlıktan izole tutuluşunun en büyük sebebi bu değildi.
Tesisin kuruluşundan bu yana en büyük amacı konumlar ya da boyutlar arası madde aktarımını sağlamaktı ve uzun yıllar süren araştırmalar sonucu bunu başardılar. Henüz insanoğlu olarak bilmeye ve tecrübe etmeye hazır olmadığımız bir teknoloji keşfetmişlerdi. Boyutlar arası madde aktarımı. Halkın tabiriyle ışınlanma teknolojisi. İcatları her ne kadar pratikte çalışıyor olsa da akıl ermez bir enerji harcadığı için dünya kaynaklarının kaldıramayacağı yüksek bir maliyete sahipti. Ama bu enerjinin maliyetini düşürebilirlerse insanlığın otomobil, uçak, gemi gibi ilkel araçlara ihtiyacı kalmayacak ve hem zamandan hem de enerjiden tasarruf ederek istedikleri vakit istedikleri yerde olabileceklerdi. Kainatın büyüklüğü nedeniyle yapılması imkansız uzay yolculukları için roketlere bile ihtiyaç duymayacaklardı. Evrenin astronomik boyutu insanoğlu için adımlık mesafe olacaktı. Evrenin en değerli kaynaklarını gezegenimize getirmek kolaylaşacak, dünya zenginleşecek ve insanoğlu Kardashev cetvelinde 1. seviye medeniyet olma yolunda bir adım atmış olacaktı. Black Mesa'nın önündeki tek engel, icat ettikleri teknolojinin maliyetini düşürmekti. Isaac Kleiner'ın öncülüğünü yaptığı boyutlar arası portal teknolojisi her seferinde negatif kütleye sahip egzotik maddelere ihtiyaç duyuyordu. Tesiste yapılan araştırmalar sonucu bu maddeyi sentezlemeyi başarsalar da bu sentezlemeyi yaptıkları makineler muazzam güç kaynakları gerektiriyor, inanılmaz enerji tüketimine ve dolayısıyla çok yüksek maliyetlere sebebiyet veriyordu. Black Mesa boyutlar arası seyahat teknolojisi için ihtiyaç duyulan egzotik maddelerin dünyamızda zar zor sentezlenebilecek durumda olduğunu ve artık bu şekilde projelerine devam edemeyecek olduklarını anladıklarında farklı bir yol denediler. İcat ettikleri ışınlanma teknolojisini evrenin dört bir yanında bu maddeyi aramak için kullanmaya karar verdiler. Evrenin dört bir yanını aradılar. Gözlemlenebilir evrenin dahi ötesine gittiler ve farkında olmadan en büyük ikinci keşiflerini yaptılar. Bu yakıt arayışlarında yanlışlıkla yaşadığımız evrenin dışına çıktılar ve bir sınır dünyası keşfettiler. Zen ismini verdikleri bu sınır dünya, nebular boşluğun yıldız tozlarının içinde yer alan asteroid benzeri gök adalarının ve üzerinde yaşayan canlıların bulunduğu bir gök cisimleri kümesiydi. Oksijen ve suyun bulunduğu Zen, zengin bir ekosisteme sahipti ve üzerinde sayısız canlı barındırıyordu ve tabii ki bilim adamlarının yıllardır aradığı egzotik maddeyi barındıran zenyum ismi verilen yeni bir elementi. Egzotik maddenin doğal kaynağı olan bu kristaller Zen'de öylesine fazlaydı ki sanki egzotik madde tüm evrene buradan yayılmış gibiydi. Artık teleportasyonlar çok daha basit ve ekonomik bir hale gelecekti. Duyarlı mantarlar tarafından kolonize edilmiş eski uydulara sahip karbon yıldızları. Engin meteorolojik zekaların yaşadığı gaz devleri. Dünyalar boyutların kesiştiği ince zarlar boyunca ip gibi dizilmişti. Sınırlı kelime dağarcığımızla tarif etmesi imkansız. Zen, zengin bir ekosisteme sahipti. Bu sınır dünyanın bitki örtüsü olarak tabir edebileceğimiz canlılar, dünyamıza göre daha organik görünüme sahiplerdi. Bilim adamlarının Zen ağacı olarak isimlendirdiği canlılar, bir ağaç gibi hareketsiz olmalarına rağmen yanlarına yaklaşıldığında bir dokunaçmış gibi dış tehdide hızlı tepki verebiliyorlardı. Zen'in büyük kısmı dünyada görülmemiş ve devasa mantar türleriyle kaplıydı. Böylesine rengarenk oluşunu da bilim adamlarının light stalk olarak adlandırdığı ışık saçan garip bitkilere borçluydu. Zen'in garip bitki örtüsü genel olarak çevreye duyarlıydı. Uzay vatosu olarak tabir edeceğimiz havada süzülen canlılara sahipti. Sularında garip sülükler barındıran bu sınır dünya, bilim adamlarının kendi gezegenlerini referans alarak asla tanımlayamayacağı sayısız vahşi hayvan barındırıyordu. Organlarında asit barındıran ve Zen'in en agresif yaratıklarından biri olan bull squidler yine Zen'in ekosistemine renk katıyordu.
Snark adındaki büyük uzay böceklerinden Ichthyosaur adındaki büyük piranalara Zen'in ekosistemi rengarenkti. Bilim adamlarının Houndai diye isimlendirdiği ve başında göz kapakları dikine sayısız göz barındıran bu 3 bacaklı köpeğimsi Black Mesa'nın en çok dikkatini çeken canlılardan biri oldu. Çünkü yaydığı yüksek perdeli ses sayesinde düşmanlarını korkutacak frekansta sesler yayabiliyordu. Gözlemlenen davranışları ise garip bir şekilde köpekleri andırmaktaydı. Yakından incelenen bir diğer zen türü de barnacle'lardı. Tavandan sarkıttıkları dilleri sayesinde avlanabiliyorlardı ve dünyadaki hiçbir yaşam formunda görülmeyecek hızda bir sindirim sistemine sahiplerdi. Literatürdeki isimleri Cirripedia donaldsonia'ydı. Adını türün kaşifi Black Mesa profesörü Louis Donaldson almaktaydı. Donaldson, barnacle türünü ilk keşfeden kişi olmakla birlikte yine bu türün dünyadaki ilk kurbanıydı. Black Mesa, boyutlar arası madde aktarımı faaliyetlerinin yanında Zen hakkında araştırmalar yapmaya da başladı. Sınır boyuttan getirdikleri canlılara tekrar otopsi yaptılar. Doğalarını, evrimsel süreçlerini anlamaya çalıştılar. Ama yine de araştırmaları ışınlanma teknolojisi için fonlanıyordu. Dolayısıyla odak noktaları bu olmalıydı. Boyutlar arası açtıkları portalları tekrar kullanarak Zen mağaralarından yakıt için kristal toplamaya gittiler. Gönderdikleri personeller hem bilimsel hem de askeri açıdan donanımlı kimselerdi. Black Mesa tehlike kursunda eğitim almış bu personeller dünyaya çok sayıda zenyum getirmeyi başardılar. Zenyum getirmek için yolculuğa çıkan personeller Zen'in tehlikeli ekosistemine zar zor ayak uydurabiliyorlardı. Vahşi hayvanlarla dolu bu sınır dünya birkaç bilim adamının ölümüne sebep oldu. Uzun bir mücadelenin ardından insanoğlu Zen'i araştırmalarına yer açacak seviyede alt etti. Oraya bilim üsleri kurdular. Artık sınırsız kaynakları vardı. Işınlanmak Black Mesa için olağan bir hal aldı. İnsanlar Zen sınır dünyasında cirit atmaya başladı. Bir yandan portal cihazı için kaynak topluyorlar, diğer yandansa Zen canlılarını inceliyorlardı. Ama attıkları bu büyük adım Black Mesa'nın bilim insanları için yeterli olmadı. Bilim adamlarının hırsı gözlerini karartmıştı. Zenyum adı verilen kristaller tek kullanımlıktı ve çabuk tükeniyorlardı. Zen gezegeninin keşfi her ne kadar Black Mesa'nın araştırmasına hız kazandırsa da ışınlanmayı insanlığın gündelik hayatında kullanabileceği bir teknoloji haline getirme konusunda yetersizdi. Bu teknolojiyi daha ileri götürmek için saf numuneler gerekiyordu. Tüm asteroid adalarını aradılar fakat yeterli sayıda malzemeyi bulamadılar. Zen'in vahşi doğası bilim insanlarının her yere girmelerine de izin vermiyordu. Zenyum kristalleri madde ve egzotik maddenin karışımından oluşmaktaydı. Kristallerin kullanılmaya başlamadan önce kusursuz seviyede analiz edilmesi gerekiyordu ve Black Mesa bunun için antikütle spektrometresi adında büyük bir makine kullanıyordu. Cihaz, moleküllerin kimyasal dizilimlerini analiz edip atomik seviyede kütlelerini ölçebiliyordu. Antikütle spektrometresi, Zen kristallerinin barındırdığı egzotik maddenin sarsılması sonucu ortaya çıkan elektromanyetik dalgaları ve yüksek enerjili plazma ışınlarını sensörlerle tarayarak çalışıyordu. Bu sayede ışınlanmak için gerekli olan enerji dalgalarını gözlemlemek ve manipüle etmek mümkün oluyordu. Kristal numuneler bir asansörle test odasına getirilerek tekerlekli bir araçla makinenin içerisine itilirdi. Bu olay Black Mesa'da yapılan rutin bir işlem halini almıştı. Zenyum kristalleri bu işleme tabi tutulur ve gün içerisinde sıklıkla tekrarlanırdı. Günün birinde Black Mesa'da oldukça şüphe çeken bir olay gerçekleşti. Black Mesa'nın yöneticisi Valence Breen, GG3883 isimli çok yüksek saflık oranına sahip bir kristalle çıka geldi. Bu Black Mesa için bulunmaz bir nimet, şimdiye kadar görülen en saf örnekti. Neredeyse tamamı egzotik maddeden oluşan bu kristal, Black Mesa çalışanlarına öylesine yüksek bir enerji sağlayacaktı ki Zen'den kristal taşımak ve vahşi yaşamla boğuşmak zorunda kalmayacaklardı. Bu kristal Valence Breen'e gizemli bir el tarafından verilmişti. Kim olduğu, nereden geldiği belli olmayan, hiçbir kayıtta adı bulunmayan gizemli, suratsız ve ukala bir adam. Uğursuz bir bürokrat. O gün onu sadece 2 kişi gördü. Biri elması teslim alan Valence Breen'di. Diğeri ise Dr. Eli Vance. Uğursuz bürokrat Vance'e deneyden hemen önce şöyle demişti. Öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı olun. Birçok medeniyetin kaderini belirleyecek olan kelebeğin kanat çırpışı ona aitti. Zamanı gören ve olasılıkları şekillendiren adam.
hiç kimse onun kim olduğunu öğrenemedi. ...17 Mayıs. O gün Black Mesa'da ne oldu? Kimsenin şu meteor saçmalığına inanmadığını biliyorsunuz. Tüm bunları başlatan kişinin kim olduğunu merak ediyoruz. Bizden biri miydi? Devlet neyi gizliyordu? Onları biz mi davet ettik? Yoksa onlar mı bizi buldu? Barışçıl olmalarını beklemiyorduk ama kainatlara hükmeden bir imparatorluğa karşı nasıl karşı koyabilirdik? Sadece 7 saat sürdü. Eğer Breen onlarla anlaşmasaydı çoktan kökümüzü kazımışlardı. Aramızdalar. Dünyayı bir hayvan çiftliğine dönüştürdüler. Damızlık gibi sağlıyoruz. Bize hükmediyorlar. Yanı başımızdalar. Her şeyi görüyorlar. Ama biz onları hiç görmedik. Ve kim olduklarını bile bilmiyoruz. Bu nasıl bir güç? Onları davet eden kimdi? 17 Mayıs'ta Black Mesa'da ne oldu? Bilim adamları gizemli kişi tarafından ellerine verilen bu saf kristali analiz etmek için sabırsızdı. Tüm tesis bu kristal üzerinde çalışmak için seferber oldu. MIT'den yeni mezun olan Isaac Kleiner'ın öğrencisi Gordon Freeman adında bir teorik fizikçi kristali analiz makinesine yerleştirmek için seçildi. O gün işe yarım saat geç kalmış olan Freeman kendini radyasyondan koruyacak olan HEV suitini giydi. 16 Mayıs 2003 sabahı tüm Black Mesa personeli insanlığın gerçekleştireceği belki de en büyük deneye şahit olmak için çalışmaya başladı. Freeman, antikütle spektrometresinin bulunduğu korunaklı odaya girip deney prosedürünü başlattı. Test odasına gittikten sonra kontrol paneline gidip rotorları çalıştırmak için düğmeye bastı. Bilim adamları meraklarına yenik düşüp ışın çözünürlüğünü %90'a ayarlamak yerine standart prosedüre uymayıp %105'e ayarladılar. Bu sayede kristalin yapısı hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaklardı. Makinenin böylesine yüksek güçte çalışması için güvenlik sistemini kapatmak gerekiyordu. Freeman görevini yaptı ve bilim adamlarının meraklı bakışları arasında kristali hazneye itti. Kristalin saflığı onu dengesiz kılıyordu. Aşırı yüklenmiş spektrometrenin güçlü ışınları kristalin yapısına zarar verdi ve deney, rezonans çağlayanı adı verilen olumsuz bir reaksiyonla sonuçlandı. Açığa çıkan yüksek seviye egzotik enerji uzayın dokusunu yırttı. Dünya ve Zen arasında agresif bir boyutsal yarık yarattı. Ani bir patlamanın ardından kristalin saflığı önce içinde bulunduğu odanın, ardından tüm tesisin içerisinde rastgele portallar açmaya başladı. Güçlü patlamanın ardından deney odası kullanılmaz bir hale geldi. Bilim adamları cihazı kapatmaya çalıştılar ama başaramadılar. Bu patlamada birçok güvenlik ve bilim personeli hayatını kaybetti. 16 Mayıs, insanoğlunun ve birçok dünya dışı medeniyetin kaderini belirleyen o kazanın gerçekleştiği gündür. Rastgele açılıp kapanan portallar, Zen canlılarını tesise ışınlamaya başladı. Zen'den gelen dünya dışı yaşam formları, nerede olduklarının bile farkında değillerdi. O korku ve şaşkınlıkla gördükleri her şeye saldırmaya başladılar. Birçok bilim adamı Zen vahşileri tarafından öldürüldü. Olaylar çığırından çıktı ve kontrol altına alınamayacak seviyeye geldiğinde Amerikan hükümeti olaya müdahale etmek için özel bir askeri birlik olan HEKU kuvvetlerini Black Mesa'ya gönderdi. Askeri kuvvetler tesise vardıklarında sayısız personel hayatını kaybetmiş ve Black Mesa'nın birçok bölgesi kullanılamaz hale gelmişti. Durumun vahimliğini üstlerine ileten askeri kuvvetler yepyeni bir emir aldılar. Olayı örtbas etmek için yaşayan her canlıyı öldürmeleri isteniyordu. O gün insanlık tarihinde bir utanç günüydü. Dünyanın en büyük bilim adamları topluca katledildi. Personellerin aileleri öldürüldü. İnsanlar askerler tarafından öldürülmemek ve uzay canlılarına yem olmamak için tesisin derinlerine sığındılar. ABD hükümeti
bu olanları sabotaj ve terör eylemi olarak yorumladı. Kristali hazneye yerleştiren Freeman, terörist elebaşı ilan edildi. Tesiste yaşayan her şeyi öldürme emri alan özel kuvvetler gördüklerine oldukça şaşırmışlardı. İlk kez karşılaştıkları garip yaşam formlarıyla savaşan askerler yaşadıklarının şokuyla oldukça agresif davranıyorlardı. Baştan üstünlüğü ele geçirseler de başarısız oldular. Çünkü hayatta kalan personelin şehir büyüklüğündeki bu tesiste saklanacak çok yeri vardı. Askerlerin tümünü infaz etmesi imkansızdı ve Zen'den sürekli açılan portallar sebebiyle askeri kuvvetlerin savaştığı uzaylı yaşam formlarının sonu gelmiyordu. Giderek sayıları azaldı. Birlikleri dağıldığında ve cephaneleri azaldığında savaşmayı bırakıp tesis personelleri gibi saklanmaya başladılar. Bu başarısızlığın hemen ardından Amerikan hükümeti CIA'ye bağlı Black Ops adında özel bir birliği termonükleer bir patlayıcıyla tüm tesisi havaya uçurması için Black Mesa'ya gönderdi. Büyük bir tesis için büyük bir bomba. Olayları örtbas etmenin en hızlı ve en temiz yolu. Suite'nin zırhı sayesinde patlamadan sağ uyanan Freeman, kendini 3 taraflı bir savaşın içinde buldu. Etraf, Headcrab'ler tarafından birer konak haline getirilmiş bilim adamları, dünya dışı uzaylı formları ve özel birlik askerleriyle doluydu. Tesiste kaos hakimdi. Bu kaos ortamında tesisin alt katlarına saklanan bilim adamları bir yandan da portal yarıklarını durdurmak için çalışmalara devam ediyorlardı. Freeman, güvenlik görevlisi Barney Calhoun'un yardımıyla başından beri Zen'e seyahat etmek için kullanılan ışınlanma teknolojisinin geliştirildiği Lambda kompleksine gitti. Önce boyutsal çatlakları durdurmak için uzaya bir uydu roketi gönderdi. Fakat her nedense işe yaramadı. İşleri yoluna koymak için araştırmaya devam eden bilim adamları, Gordon'a portalların diğer tarafında yarıkları kapatmalarını engelleyen çok güçlü ve bilinç sahibi bir yaşam formunun olduğundan bahsettiler. Açılan portallardan Zen'in vahşi canlılarını gönderen kişinin Zen'de bulunan akıllı yaşam formu olabileceği iddiasını ortaya attılar. Bahsi geçen akıllı yaşam formuyla yüzleşmek ve tüm bu problemleri çözmek için Lambda kompleksinde Zen'e son bir kez daha portal açıldı. Freeman, Zen'in vahşi doğasına yolculuk etti. İnsanları bilinçsiz yaşam formlarına dönüştüren Headcrab'lerin annesiyle karşılaştı. Yerçekimsiz ortamda dolaştı. İlk kez Zen'in büyüleyici görüntüsüne şahit oldu ve sonunda Black Mesa araştırmacılarının yanına dahi yaklaşamadığı tehlikeli mağaraya vardı. Karşılaştığı şey şok ediciydi. Yarı mekanik, devasa bir fetüsü andıran canlı, telekinetik güçlerle Freeman'la iletişim kurdu. Nihilant türündeki bu canlı, türünün son örneğiydi. Black Mesa araştırmacılarının topladığı kristalleri besin olarak kullanıp, portalları organik olarak kendi vücudunda üretebiliyordu. Yine telekinetik güçleri sayesinde Zen'deki canlıları tek bilinçle yönetebiliyordu. Hepsini köleleştirmişti. Fakat o da tıpkı Freeman gibi Zen'e ait değildi. İstilacı bir ırktan kaçmak ve gücünü geri toplamak için Zen'e gelmiş ve açtığı portallar sayesinde akıllı türleri kendisiyle birlikte Zen'e getirip telekinetik güçleriyle köleleştirmişti. Kendi gezegenine dönüp istilacı ırka kafa tutmaktansa açılan yarıklar sayesinde türdaşlarıyla birlikte dünyaya kaçmaya çalışıyordu. Kristallerini çaldıkları için insanlığa çok kızgındı ama yine de tüm suçu ona atıyordu. Uğursuz bürokrata, gizemli kişi. Yüksek saflıktaki elması insanlığa teslim eden o kişiye çok kızgındı. Ve gizemli kişinin insanlığı da kandıracağından bahsediyordu. Freeman, Black Mesa'da geliştirilen yüksek silah teknolojilerini kullanarak türünün tek örneği olan bu canlının yaşamına son verdi. Black Mesa personelleri verdikleri bu kavganın başarılı olup olmadığını görmeden Black Ops nükleer bombayı aktif etti ve tüm Black Mesa, New Mexico çölünün dibine gömüldü. Amerikan hükümeti televizyonda patlamanın çöle düşen bir meteordan kaynaklandığını söyleyerek olayı örtbas etti. Tüm bunların sebebi oydu. Kristali getiren kişi. Freeman onunla karşılaştı. Nerede ve ne zaman olduğunu kimse bilmiyor. O vakitten ve mesafeden muaftı.
Sınır dünyası Zen şimdilik kontrolümüzde. Orada yaptığınız pis işler beni etkiledi. İşte bu yüzden karşınızdayım Bay Freeman. Hizmetlerinizi işverenlerime tavsiye ettim. Ve size bir iş teklifinde bulunmam için beni görevlendirdiler. Bürokrat Freeman'ın sınırsız potansiyeli olduğuna inanıyordu. İşverenlerine kendisinden bahsettiğini söyledi. Freeman'ı uzun süreli bir kozmik uykuya yatırmak istediğinden bahsetti. Teklifi kabul ederse Freeman uyuyacak, gözlerini açtığında ise kendini bambaşka bir zamanda bulacak ve bu ışıkları kapatıp açmak kadar hızlı gerçekleşecekti. Bunun gerekli olduğunu anlattı. Karşılığında da dünyanın iyi olacağına söz verdi. Freeman kabul etti. Gizemli kişi o gün büyük Black Mesa patlamasından 2 kişiyi daha kurtardı. Biri tesise olayları örtbas etmek için gönderilen onbaşı Adrian Shepard'tı. Diğeri ise Profesör Eli Vance'in minik kızı Alex. Binlerce bilim insanının çalıştığı Black Mesa'dan toplamda sadece 11 kişi kurtulmayı başardı. Black Mesa patlamasından sonra bulunan onbaşı Adrian Shepard'ın günlüğüne yazdıklarına baktığımızda olaylar çok daha gizemli bir hale bürünüyor. 3 Mayıs. Kampta berbat bir gün daha. Eğitimin sonunda bitiyor oluşu beni mutlu ediyor. Nihayet bir göreve atanabileceğim. Duyduğuma göre kampımıza bürokrat giyimli bir sivil gelmiş. Araştırma merkezinden geldiği ya da bir hükümet adamı olduğu söyleniyor. Yeni bir görev olursa doğrudan içine dalacağım. 7 Mayıs. Bugün devlet adamını gördüm. Bürokrat olduğundan emin değilim ama gerçekten sıkı bir takım elbise giymiş. Elinde de bir evrak çantası var. Daha çok avukatı andırıyor. Gün içerisinde birkaç kez beni izlediğini fark ettim. 9 Mayıs. Takım çavuşu bugün garip bir şey söyledi. Bir hafta içerisinde iç mekanlarda operasyon yürütmek üzere eğitilmemiz gerekiyormuş. Bu rutin bir eğitim değil. Yoksa yeni bir görev mi yaklaşıyor? 13 Mayıs. İç mekanlarda savaşabilmek için yaptığımız eğitim başladığından bu yana dedikodular havada uçuşuyor. Black Mesa adını her yerde duyar oldum. Benim pek bir bilgim olmasa da çoğu kişi oraya gidebileceğimizi söylüyor. 15 Mayıs. Görev kesinleşti. Bilim adamlarının egzotik araştırmalar yürüttüğü bir araştırma tesisine gidiyoruz. Orada ne yapacağımıza dair hiçbir fikrim yok. Bilim insanlarını korumak için neden bu eğitimleri alıyoruz ki? Bu görev oldukça sıkıcı görünüyor. Onbaşı Shepard'ın günlüğünde yazdıklarından yola çıkarsak, gizemli kişinin 3 ve 7 Mayıs'ta askeri kuvvetler kampında bulunduğu, 9 Mayıs'ta ise Black Mesa operasyonu için eğitime başlandığı görülebilir. Yani 16 Mayıs tarihinde Black Mesa'da yaşanacak olan olaylar hem bürokrat hem de Amerika askeri kuvvetleri tarafından biliniyordu. Yıllarca evrende bizden başka yaşam formları var mı diye merakla uzayı inceledik. Teknolojimiz dikkat çekebilecek seviyeye ulaştığında onlar bizi buldular. Keşke hiç bulaşmasaydık. Aklımız, lanetimiz. Tüm bunları başımıza açan bilimdi. Ateşi icat ettikten sonra sırtımızı bir kayaya yaslayıp dinlenmeliydik. Artık çok geç. Artık onların umrundayız. Sömürülmeye değeriz. Black Mesa tarihe gömüldü. Zen'e açılan portallar durmadı. Nihilant ölmüştü. İşgalden kaçıp Zen'e sığınan akıllı formlar artık köle değillerdi. Bununla beraber deney dünyada portal fırtınaları denilen yeni bir afete sebep olmuştu. Gerçekleşen fırtınalar uzayın dokusunu yırtıyor ve bunun bir sonucu olarak yıkıcı ve manyetik şok dalgaları yayıyordu. Islığa benzer gürültüyle çarptıkları yerde tahribata neden olan bu fırtınalar köprü ve bina gibi yapılara derin hasarlar veriyorlardı. Tüm dünya ilk kez şahit oldukları bu afetler karşısında şaşkındı. Aynı zamanda bu portal fırtınaları evrene dünya medeniyetinin portal teknolojisi üzerinde araştırma yapabilecek seviyede olduğunu gösteren bir mesaj veriyordu. Bu yeni afet ve Zen'den gelen vahşi yaşam hem dünyadaki ekosisteme hem de insan medeniyetine zarar veriyordu.
birçok ülke ekonomik krizin eşiğine geldi. Hükümetler bir yandan yaşanan bu garip olaylara anlam vermeye çalışıyor, bir yandan da kalıcı bir çözüm arıyorlardı. Ekonomi kaos içinde. Hükümetler, şirketler ve dernekler zarar gören ekosistemi, küresel iletişimdeki çöküşü ve büyük can kaybını anlamaya çalışırken piyasalar kaos ve kargaşaya sürüklendi. Portal fırtınalarını açıklamak için iklim değişikliğinin meteorolojik sonuçları ya da gizli bilimsel deneyler gibi birçok sebep sunulmuştu. Eşi görülmemiş bu olayların hiçbiri üzerinde bir fikir birliği sağlanamadı. Bilinmeyenlere şahit olmak, bir portalın nerede ve ne zaman açılacağına dair mantıklı bir örgü bulunamadı. Portal fırtınaları devam ediyor. Brown Üniversitesi Davranış Bilimler Profesörü Rebecca Haverly, kimse bunun ülkemiz ve insanlık için ne anlama geldiğini bilmiyor. Tek yapabileceğimiz güvende kalmak ve işbirliği içerisinde olmak açıklamasını yaptı. Bilim adamları şehirleri yerle bir eden portal fırtınasına bir çözüm sunamıyorlar. Yeni portalların ne zaman ortaya çıkacağını saptama konusunda sonuca yakın bile değiller. Uzmanlar uyarıyor. Sakin ve içeride kalın. Paniklemek, istenmeyen ve öngörülemeyen sonuçlara sebep olabilir diyen federal acil müdahale yetkilileri, son günlerde kurulmuş olan ve talebi karşılayamayan dünya gıda bankalarına başvurmadan önce vatandaşların evlerindeki su ve yemek stoklarına güvenmeleri gerektiğini söyledi. Stok değerlerinde ani bir düşüşün ardından çoğu büyük pazar kapatıldı. Besin kaynakları kesintiye uğramış tedarik hatları nedeniyle hedeflerine ulaşamadığından dolayı milyonlarca kişi taze gıda tüketemiyor. Durum devam ederse uzmanlar ölümlerin yaşanacağı konusunda uyarıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu dün yaptığı açıklamada aşırı küresel belirsizlik ve istikrarsızlık göz önüne alındığında öngörülebilir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaretin devam edemeyeceğini söyledi. Sonrasında insanlığın başına gelen en korkunç şey gerçekleşti. Gökyüzünde belirdiler. İnsanlığın Combine adını verdiği üstün bir medeniyet. Dünyada yaşanan portal fırtınalarını görmüşlerdi. Black Mesa'da yaşananlardan sonra dünya kültürü ve teknolojisi evrene açılmıştı. Yıllardır aradığımız dünya dışı canlı formlar için artık kayda değerdik. Bizi buldular. Portal fırtınaları sonucu dünya teknolojisini incelemek ve sömürmek için gelen bu kadim medeniyet, dünyaya vardığında ne bir portal görebildi ne de bir teknoloji. Hayal kırıklığına uğramışlardı. İnsan medeniyetinin bu denli ilkel olduğunu bilseler gelmezlerdi bile. Dünya medeniyetinin soyunu kurutup gezegenin doğal kaynaklarını sömürüp gitmek istediler. Birleşmiş Milletler küresel seferberlik ilan etti. Tüm dünya hükümetleri gezegenin geleceğini korumak için en güçlü silahlarıyla savaşa dahil oldular. Devasa askeri ordular, en teknolojik silahlar ve nükleer bombalar kullanıldı. Ama Combine orduları hiçbir şey hissetmedi. En güçlü silahlarımız bile onlar için sapanla taş atmak kadar ilkel bir aktiviteydi. İnsan ordularının karşısına çıkan yaşam formlarının hiçbiri birbirine benzemiyordu. Karşılaştıkları her düşman bir diğerinden farklı fizyolojiye sahipti. Bu düşmanın tanınmasını zorlaştırıyor, insanlık için savaşı daha zor bir hale getiriyordu. Tüm ülkeleri, hükümetleri ve insanları birer çöp gibi süpürüp attılar. Onlar için böcekten farksızdı. Güçleri öylesine orantısızdı ki insanlığın saldırısı onları yormamıştı bile. Hatta savaşa bile gelmemişlerdi. Köleleştirdikleri ya da ittifak kurdukları farklı türleri yollamışlardı. Evrenler arası kurdukları imparatorluk o kadar büyüktü ki belki şu an bir gezegeni işgal ettiklerini bilmiyorlardı bile. Savaş sadece 7 saat sürdü. Binlerce yılda kurulan insan medeniyetinin kökü 7 saat gibi kısa bir sürede kazındı. Bu insanlık için bir utançtı. İnsanoğlu bu savaşa 7 saat savaşı adını verdi. Bu isim az da olsa insanlığı onurlandırıyordu. Çünkü Combine'lar için bu bir savaş bile değildi. Standart prosedürlere uygun bir temizlikti. Gözden kaçan birkaç istisna dışında tüm şehirler yok edildi. Milyarlarca insan katledildi. İnsanlıktan geriye çok az kişi kalmıştı. Amerika kıtası haritadan silindi. Hayatta kalanlar Doğu Avrupa'ya göçtüler. Savaş sadece 1 saat daha sürecek olsa Combine'ların bahar temizliği bitecek, insanlığın soyu tükenecekti. Fakat 7. saatin sonunda beklenmedik bir şey oldu. Eski Black Mesa yöneticisi Valence Breen tüm insanlığı kurtardı.
Dünyadaki tüm insanların aklında tek bir soru var. Kim bu Wallace Breen? Yıllarını teorik fiziğe adamış olan Dr. Wallace Breen, Combine olarak bilinen dünya dışı istilacılarla kapsamlı bir uluslararası müzakere yapması için eşsiz bir konuma getirildi. New Mexico'da gizli bir araştırma tesisinin yöneticisi olan Wallace Breen, işgalcilerle nasıl iletişim kuracağını bulduğunu iddia ederek Birleşmiş Milletler yetkilileriyle temasa geçtiğinde savaşı kazanmaya dair hiçbir umut yoktu. Dolayısıyla Breen'e barış için müzakere etme konusunda sınırsız yetki verilmişti. Peki biz bu adam hakkında ne biliyoruz? Breen'in meclis ya da halk tarafından seçilmediğini biliyoruz. Yapılan araştırmalar, Breen'in eylemlerini ahlaki ve politik açıdan yetersiz buluyor. Breen kimdir? Kim onu hangi amaçla görevlendirdi? Breen Combine'la görüşüp onlara hizmet edecek mi? Tüm bu soruların cevabı ne yazık ki henüz bilinmemekte. Breen uzun çabalar sonucu Combine'la iletişim kurmayı başardı. Onları insan medeniyetinin ilkel olmadığı konusunda ikna etmeye çalıştı. Black Mesa'da olanlardan ve ışınlanma teknolojisinden bahsetti. Eğer insanlığa zaman verirlerse kendileri için boyutlar arası madde aktarımı teknolojisini yeniden yapabileceklerinden bahsetti. Zaman istedi. Combine İmparatorluğu Breen'in bu teklifini kabul etti. Çünkü kaybedebilecekleri bir şey yoktu. Valence Breen, Combine'la insanlığın tam teslimiyetini kabul eden bir anlaşma imzaladı. Savaş sona erdi. Combine, dünyaya yeni bir düzen inşa etti ve Valence Breen, insanlığın temsilcisi olarak kabul gördü. Dünya teslim oldu. Tanınmayan bir bilim adamı tarafından dünya dışı işgalcilerle yapılan müzakere ve dünyanın tam teslimiyetiyle sonuçlanan ölümcül fenomen devam etmekte. Barış'ın beklenmedik müzakerecisi övgünün yanında güvensizlik de yarattı. Wallace Breen hakkındaki eleştirileri yanıtladı. Ben politikacı değilim, bilim adamıyım. Eleştirmenler onu oportunizmle suçluyor ve sadece doğru zamanda doğru yerde bulunduğu için insanoğlunu uzaylılara sattığını belirtiyorlar. Breen ise bu tam teslimiyeti son şans olarak nitelendiriyor. Birleşmiş Milletler, yüzlerce hükümetin adına ülkeler ve halklarıyla birlikte tüm dünyayı Combine olarak adlandırılan dünya dışı işgalcileri bıraktı. Doğu Colorado Üniversitesi Siyaset Bilimi Başkanı David Ransom'ın yaşanılan olayları meşru bir demokratik yetkisi bulunmayan bir tercümanın darbe yapması olarak nitelendiriyor. Teslimiyet dün gerçekleşti ve milyarlarca insanın yaşamına yalnızca birkaç saatte son veren bu karşı konulamaz saldırılar nihayet sona erdi. Dün gece katıldığı televizyon programında beni ve çalışanlarımı bilenler politikacı olmadığımın farkındalar diye yanıt veren Dr. Breen, ben bilim adamıyım, elimizdeki veriler ve durumun doğası göz önüne alındığında mümkün olan tek hareket yolunu seçtim diyerek eleştirilere üstünkörü bir yanıt veriyor. Breen'i destekleyenler, eşi görülmemiş bu saldırının ve düşmanın akıl almaz askeri gücünün dünyamızdaki geleneksel demokrasiyi önemsiz hale getirdiğini söylüyor. NATO Kuvvetleri Komutanı ve Breen'in en büyük destekçisi olan General Stanley Torberg, Breen'in işgalcilerle iletişim kurma yeteneği yönetim meselelerinden daha ağır basıyor dedi. Sonuç olarak Dr. Breen olarak bilinen bu şahıs, yüzlerce hükümetin söz sahibi olduğu gezegenimizin hakimiyetini bilinmeyen bir türe teslim ediyor. Benim adım Dr. Wallace Breen. Burada sizinle oldukça mühim ve tehlikeli bir konu hakkında konuşmak için bulunuyorum. Bilim. Bilim harika şeyler yapabilir. Bizi doyurur, bizi iyileştirir. Ama yanlış ellerde tehlikeli bir silaha dönüşecektir. Ve insanoğlunun elindeyken ne kadar ölümcül olabileceğini hepimiz gördük. Zamanla gerçek mite dönüşebilir ve mitlerse yalanlara. Şimdi size gerçekleri anlatmama izin verin. Black Mesa Araştırma Merkezi'nde çalışan kibirli adamlar ve kadınlar dünyamızdaki bu yıkımdan direkt olarak sorumludur. Ve evet, benim için ne büyük utançtır ki ben de vaktinde onların arasındaydım. Onları durdurmayı denedim ama tüm mantıklı sebeplerimi duymazdan geldiler. Rezonans çağlayanına insan bilimi sebep oldu. Zenep portallar açıp çapulcu Vortigaunt sürüsünü insan bilimi başımıza dert etti. Başlangıçta Kuzey Amerika'yı saran korku, sonrasında tüm Amerika'yı işgali altına aldı. Ancak bu yaratıklarla başa çıkmak için insan bilimi yeterli güçte değildi.
Hayırsever kombaynlarımız olmasaydı tüm dünya yok olmuştu. Dünyamızdaki bu dehşete sebep olan kişiler yetmezmiş gibi Combine'la kavgaya tutuştular. Onların yardımlarını istemedikleri için direndiler. Ve 7 saat süren sözde savaşı başlattılar. İnsanlık kendisine yardım için uzatılan eli ısırdı. Bu sebeple ben de dünyanın tam teslimiyetini müzakere etmek zorunda kaldım. Ben inançlı biri değilim. Benim tanrım akıl ve mantıktır ve akıl ve mantık bize bilim yapmayı bırakmamız gerektiğini söylüyor. Anlamalıyız ki bilim bizi yıkıma götürecek bir günahtır. İnsan bilimi bizi korumak için artık yasa dışıdır ve yapanlar cezalandırılacaktır. Lütfen Combine'ın bize yardım etmelerine olanak tanıyalım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kişisel duyuru. 5. seviye sosyal tehlike olarak suçlanıyorsun. Eylemlerini hemen sonlandır. Hükmü kabullen. Kişisel duyuru. Birden fazla antisivil ihlalden suçlusun. Vatandaşlık hakları kaldırıldı. Durum zararlı. Sivil koruma ekibine duyuru. Topluluktaki şahıs kaçmaya devam ediyor. Cevap verin. İzole edin. Sorgulayın. Vatandaşa hatırlatma. Sessiz kalmak, hükümete komplo kurmaktır. Muhalifleri derhal sivil koruma ekiplerine rapor edin. 7 saat savaşı sonrasında ordular silah bıraktı. İnsan türünün çoğunluğu katledilmişti. Hayatta kalan siviller, Zen vahşilerine yem olmamak için hala ayakta kalmış şehirlere sığındılar. İnsan ordularının büyük çoğunluğu modifiye edilmek için Combine kamplarına götürüldü. Irkın üstün özellikleri korunacak şekilde Combine'ın amacı doğrultusunda yeniden modifiye edildiler. Asker ve sivillere sahip oldukları niteliklere göre farklı modifikasyonlar uygulanıyordu. Sibernetik teknolojiler sayesinde dönüştürülen bu esir askerlerle Overwatch adında Transhuman bir kol ordu kuruldu. Bilinçli olun. Güvende kalın. Farkına varın. Bir zamanlar insan olan Overwatch askerleri, Combine'ın dünya üzerinde yeni askeri ve polis gücü oldu. Combine, dünyayı işgal ettiği uzaylı birliklerini artık onlara dünyada ihtiyaç duymadığı için farklı seferlerde kullanmak üzere geri çekti. Dünyanın yönetimini domine ettiği ve dönüştürdüğü insan birliklerine bıraktı. Genetik biyomühendislik ve sibernetik çipler gibi transhumanist yöntemlerle dönüştürülen Combine askerleri, muharebe yeteneklerini arttırmak üzere modifiye edilmişlerdi. Beyin ve göğüs cerrahisi, boğaza ve karın çevresine çeşitli mekanik cihazların implantasyonuyla modifikasyon geçiren askerler, acıdan muaf ve bellekleri silinmiş halde yeryüzünde dolaşmaya başladılar. Emirleri sorgulamıyor, duygusuzca uyguluyorlardı. Boğazlarından ses telleri alınarak yerine iletişim için telsiz cihazları takılmıştı. Böylelikle konuştukları her şey diğer askerler ve Combine üssü tarafından dinlenebiliyordu. 5006 bölgesinde hareket yok. Yine insanlığın zayıf yönlerinden biri olan gıda ihtiyacı Overwatch askerleri için ortadan kalkmıştı. Enerji ihtiyaçlarını vücutlarında bulunan hortumlar sayesinde duvarlara yerleştirilen enerji panellerinden, batarya pillerinden alıyorlardı. Tabii kendi rızasıyla Overwatch'a katılan insanlar da vardı. Valence Bree'nin propagandasından etkilenip daha iyi yaşam, güzel yemekler, üreme simülasyonu, statü, güç ve aile saadeti gibi vaatler uğruna insanlığa sırtlarını çevirmişlerdi. Kendi rızasıyla Combine'a katılan siviller biyoteknolojik işlemlerle dönüştürülmüyorlardı.
Sadece üniforma sahibiydiler ve polis kuvvetlerini oluşturuyorlardı. Combine'a teslimiyet kabul etmeyen insanlarsa yakalanıp en sert şekilde acımasız cerrahi yöntemlerle ampute edilerek Stalker adı verilen işçi kölelere dönüştürüldüler. Uzuvları koparılıp yerine mekanik eklentiler takıldı. Sindirim sistemleri sökülerek vücutları gastrik port yoluyla uygulanan bir besin çözeltisiyle enerjisini karşılayan yapay organlar takıldı. Yüzleri koparılıp yerine at gözlüğüne benzeyen metal plakalar takılarak 3 boyutlu görüşleri engellendi. Ve yüzlerindeki metal levhada bulunan 2 ufak delik zar zor ışık alıyordu. Stalker'lar işlerine odaklanmaları için sadece önünü ve yakınını görebiliyorlardı. Ses telleri ise tamamen sökülmüştü. Kendilerine hayatta kalmalarını sağlayacak minimum miktarda besin veriliyordu. Dünya hala hayatta kalan şehirler baz alınarak 17'ye bölündü. Şehirlerin etrafı devasa duvarlarla çevrildi. Siviller birer mahkum gibi numaralandırıldı ve üniformalar giydirildi. Şehirler arası ulaşım için tren yolları döşendi. 17. şehir başkent seçildi ve ortasına 3,5 kilometre boyunda Citadel adında dev bir savaş fabrikası inşa edildi. Bu kale hem Valence Bree'ne ev sahipliği yapıyordu hem de askeri silah ve modifikasyonlar burada gerçekleştiriliyordu. Ayrıca Citadel, diğer şehirlerle iletişim sağlayan da bir yapıydı. İçerisinde barındırdığı karanlık enerji füzyon reaktörü sayesinde de Combine'ların evrenine ulaşım sağlayabiliyordu. Yani Combine ordular her ne kadar geri dönmüş olsalar da insanlığın bir adım ötesinde sayılıyordu. En ufak bir tehditte Citadel'den açılan bir portal sayesinde akın akın dünyaya gelebileceklerdi. Combine yalnızca canlıları dönüştürmüyordu. Kendi teknolojik gücünü insanlığın mühendisliğiyle birleştirerek taklit araçlar da üretiyordu. Mahkumların şehirler arası naklini sağlayan jilet trenler ve avcı helikopterleri insan tasarımı ve Combine teknolojisinin ortak çalışmalarına örnekti. Combine polis birliklerinin sıklıkla kullandığı zırhlı personel taşıyıcıları da bir başka örnek olarak gösterilebilir. Ulaşımı genelde havadan sağlıyorlardı. Combine'ların farklı türden canlıları modifiye ederek yarattıkları Combine drone ship'ler, araç, silah, gıda ve asker nakliyesinde en sık kullanılan hava araçlarıydı. Yine bir başka biyoteknolojik melez olan Combine Gunship, insan teknolojisinin aksine yüksek manevra kabiliyetine uygun şekilde modifiye edilmiş, yarı organik bir başka hava saldırı aracıydı. Combine kültürü işte tam olarak buydu. Canlıları araçlara çeviriyorlardı. Şehir tarayıcısı adı verilen zırhlı dronlar sürekli olarak sivilleri izliyor ve şüpheli durumları fotoğraflayarak kaynak topluyorlardı. Sürekli sokaklarda dolaşıyorlar ve sıklıkla pencerelerinden insanların evlerinin içini fotoğraflıyorlardı. Bununla beraber Combine'ın bir diğer gözlem aracı Strider'lardı. Polis kuvvetlerinin en sıkı dostu olan Strider'lar 13 metre uzunluğundaki canlı gözlem kuleleriydi. Combine bu kuleleri daha önce istila ettiği gezegenlerdeki canlı türlerinden birini biyolojik olarak taklitleyerek yaratmıştı. Yani evrende var olan bir türün modifikasyonu değildi. Yarı organik, yarı mekanik olmasına rağmen tamamen Combine icadıydı. Önünde bulunan silahıyla şehirdeki muhalifler için büyük bir tehditti. Boyu sayesinde görüş alanı da epeyce genişti. Savaşta iyice azalan insan nüfusunun yeniden toparlanmasını engellemek için bastırılma alanı adındaki doğum kontrol yöntemini dayattılar. Embriyo gelişimi için gerekli protein zincirinin oluşmasını engelleyerek insanları kısırlaştırdılar. Citadel sayesinde oluşturulan bu bastırılma alanı sadece insanları kısırlaştırmıyor, onların cinsel dürtülerini de köreltiyordu. Yani 7 saat savaşı sonrası hayatta kalan az sayıda insan aynı zamanda türünün son örnekleriydi. Ya soylarının tükenişlerini izleyeceklerdi ya da günün sonunda Combine'a katılarak onların amaçlarına giden yolda basit bir araç olacaklardı. Yakın zamanda aldığım bir mektubu okumak istiyorum. Sevgili Doktor Brain, neden Combine ürememizi baskılamak istiyor? Saygılarımla endişeli bir vatandaş. Öncelikle mektubunuz için teşekkür ederim. Sorunuz insanlığın geleceğiyle ilgili en temel biyolojik dürtülerimizden birine dayanıyor. Aynı zamanda sormaktan çekindiğiniz asıl soruyu da anlayabiliyorum. Hayırseverlerimiz gerçekten bizim iyiliğimizi mi düşünüyor? Onlara bizim adımıza
karar alma hakkını veren nedir? Baskılama alanını devre dışı bırakıp yeniden ürememize izin verecekler mi? Sormaktan çekindiğiniz bu soruları yanıtlamadan önce dürtülerinizin altında yatan bu endişeleriniz hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle insanoğlu olarak ilk kez ölümsüzlüğe bu kadar yaklaştık. Böylesine büyük hakikatin de maalesef geniş çaplı sonuçları oluyor. Genetik zorunluluklarımızın yeniden değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda maalesef güdüsel isteklerimize ve sezgisel tavırlarımıza ters düşen bir planlama gerektiriyor. Böyle zamanlarda kendimize gerçek düşmanımızın içgüdü olduğunu hatırlatmak faydalı olacaktır. İçgüdülerimiz, insan soyu henüz bebekken annelik görevini üstlenirdi. İçgüdü, bizi fazlasıyla şımarttı. Ağaç dalını sivriltip mızrak yaptığımız, ilk öğünlerimizi yetersiz bir ateşin üzerinde pişirdiğimiz ve mağara duvarına çarpan gölgelerden korktuğumuz o zorlu yıllarda bizi güvende tuttu. Ama İçgüdülerimizi artık geride bırakmalıyız. Çünkü içgüdü batıl inancın karanlık ikizidir. Mantıksız dürtülere bağlıdır ve bugün de onun gerçek doğasını açıkça görüyoruz. İçgüdü ona verdiğimiz ilginin azaldığını fark etmiş olmalı ki köşeye sıkışmış bir canavar gibi kanlı bir kavga yaşatmadan pes etmeyecek. Günümüzde hala türümüze ölümcül bir zarar vermekte. Önce kendi zalimlerini yarattı, şimdi de onlara karşı ayaklanmamızı istiyor. İçgüdü her zaman bize bilinmeyenin bir tehdit olduğunu söyler. Bizi kurnazca ve gizlice değişimden, yenilikten ve ilerlemeden uzak tutar. Bu nedenle yok edilmelidir. İnsanın en temel dürtüsü olan üreme dürtüsünden başlayarak dişimizle tırnağımızla içgüdüyü yok etmek için savaşmalıyız. Sizi temin ederim ki bastırma alanı kendimize hakim olduğumuz gün kapatılacaktır. Ve vakti geldiğinde baskılama alanına ihtiyacımız olmadığını göstereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Ve o değişim gününde elimde fazlasıyla yetki bulunacak. İnanın bu baskılama alanına ihtiyacımız olmadığını göstereceğiz. Sakinlerin dikkatine. Bloğunuzdan yanlış sayım tespit edildi. Sivil koruma ekiplerine yardımcı olan herkes için tam yemek öğünü verilecektir. Şehrin sularına ve soda otomatlarındaki içeceklere insanların hafızalarını zayıflatan ilaçlar karıştırıldı. Okyanustaki sular dev drenaj sistemleriyle Combine'ın ihtiyaç duyduğu diğer gezegenlere taşınmaya başlandı. Deniz seviyesi düştü. Gemiler karaya oturdu. İnşa ettikleri gaz tesislerinde atmosferdeki havayı sömürüp ayrıştırmaya başladılar. Atmosferde bulunan yararlı gazları ayrıştırıp depoluyorlar, geriye sadece insanlığın zar zor nefes alabileceği kadar oksijen bırakıyorlardı. Sadece okyanusları değil, tüm atmosferi yağmalıyorlardı. Dünya artık insanlığın güçlükle nefes alabildiği bir yerdi. Doğadaki bu yıkım ekosistemin dengesini de bozdu. Birçok hayvan türü yok oldu. Geri kalanlar da Zen vahşileri ve Combine'lar tarafından yok edildi. Şehrin dışı Zen'den gelen vahşilerle doluydu ve hiçbir yaşam desteği bulunmuyordu. Bir insanın şehrin dışında yaşaması neredeyse imkansızdı. İnsanlar Combine'ların duvarlarla çevrelediği şehirlerde onların boyunduruğu altında yaşamaya mahkum edilmişlerdi. Hoş geldiniz. 17. şehre hoş geldiniz. Ayakta kalan en iyi şehir merkezlerinden birinde yaşamayı seçtiniz. Ya da bir sebepten ötürü seçildiniz. 17. şehir hakkında uzun süre düşündüm ve burada Stadel'de hayırseverlerimizin yardımıyla bu şehri yönetmeye karar kıldım. 17. şehir benim evim ve bundan gurur duyuyorum. Demek istediğim burada yaşayacaksanız ya da sadece yolculuğunuz esnasında uğradıysanız, hangi sebeple burada bulunuyor olursanız olun, 17. şehre hoş geldiniz. Burada güvendesiniz.
Merkez şehir olan 17. şehir bir Doğu Balkan ülkesinin savaş sonrası kalıntılarına kurulmuştu. Hayatta kalan son insanlar yetersiz oksijen ve az miktarda gıdayla hapis hayatı sürüyorlardı. Otoriter rejim izleyen Combine diktası kurallara uymayan insanlara ağır cezalar veriyordu. Şehirler de kendi içerisinde bloklara bölünmüştü. Kuralı ihlal eden bir kişi çıktığında onunla beraber yaşadığı bloktaki tüm insanlar cezalandırılıyordu. Dolayısıyla toplum içerisinde kural ihlalinde bulunan insanları istemiyor, sürekli bastırmaya çalışıyor ya da son çare olarak Combine'a ihbar ediyordu. Şehirlerin dört bir yanına yapay zekanın sesini barındıran megafonlar yerleştirilmişti. Combine'ların radyo frekanslarına da bağlı olan bu ses, bloklara ya da şahıslara verilen ceza ve ödülleri bildiriyor ya da Combine'lara kural ihlali bildiriminde bulunuyordu. Vatandaşa duyurum. Kimlik kontrolü devam etmekte. Lütfen belirlenmiş kontrol alanlarında toplanınız. Lütfen kontrol pozisyonlarına geçin. Lütfen dikkat. Tanımlanamayan kişi hakkında en kısa süre içinde sivil koruma ekiplerine kimliğinizi doğrulatın. Sakinlerin dikkatine. Bloğunuz sivil baskılanma altındadır. Gıdanız 5 rasyon azaltılmıştır. Bilgi verin. Yardımcı olun. Birlikte kalın. Çevrede olumsuzluk yok. Sivil koruma ekibinin dikkatine. Toplulukta toplum karşıtı belirlendi. Kod, kilit, dağla, sabitle. Savage Liner. Boomer kodunda bulunuyor. Tüm bölgeler temiz. Combine'ın insanlara verdiği cezalar işlenen suça göre değişebiliyordu. Günlük gıda desteğinin azalması gibi hafif cezalar uygulanabiliyorken, ağır muhalif tavırda bulunanları ampute ederek stalkerlara dönüştürebiliyorlardı. Combine ağır ceza sistemini kendi askerlerine de uyguluyordu. Başarısız bir operasyon sonrası uzuvların kesilmesi, bellek silinmesi ya da dünya dışı süresiz sürgünle cezalandırılabiliyorlardı. Combine polis kuvvetleri ödül olaraksa doğal gıdalar, seks simülasyonları ve aile saadeti güvencesine sahip olabiliyorlardı. Yine megafonlar gibi şehrin dört bir yanına yerleştirilmiş monitörlerden Wallen Spring propaganda yayınları yapıyordu. Kimi zaman Combine'ın kadim amacını halka anlatmaya çalışıyor, kimi zamansa halktan gelen soruları yanıtlıyordu. Şehirde bulunan duvarlar propaganda afişleriyle süslenmişti. Bu afişlerin kimisi Combine'ın halkın gözündeki imajını düzeltmek amacıyla tasarlanmıştı. Kimisi ise insan aklını ve bilimini küçümsüyor, insanlığın başına gelen tüm felaketlerden insan bilimini suçlu tutuyordu. Haklılık payı da vardı. Nihilant'ın ölümünden sonra iradeleri özgür kalan Vortigantlar, insanlığın safında yer alıyordu. Combine bunu bir problem olarak görmüştü ki, duvarlara Vortigantların görüldükleri yerde ihbar edilmeleri gerektiğini anlatan afişler de asmıştı. Ele geçirdikleri Vortiganları ya teknolojilerine enerji sağlamak için kullanıyorlar ya da şehri temizlemek gibi sosyal görevlere atıyorlardı. İnsanlar arası tüm iletişim ağı kesilmişti. İnsanların aldıkları son haberler, şehrin dört bir yanında bulunan ve 7 saat savaşının hemen sonrasında basılmış olan The Times, Terminal ve 7 Days gibi gazetelerde yazılanlardı. Herkes her şeyden bir haberdi. Combine dünyadaki neredeyse tüm hayvan türlerini kurutmuştu. Biri hariç, güvercinler. Combine güvercinlerin insanlık için barışı temsil ettiğini öğrendiğinde, güvercin imgesini kendi diktatörlüğü için bir propaganda aracına çevirmişti. Güvercinler Combine'lar için insanlıkla yaptıkları barışın sembolüydü. Şehirlerdeki güvercinler korunuyor, onlara yanlışlıkla olsa bile zarar veren Combine'larda dahil herkes cezalandırılıyordu. Her insan numaralanmıştı ve şehirde sıklıkla sayımlar yapılıyordu. Şehir halkını zapt eden Combine polis birlikleri sürekli şehirde devriye geziyorlar, muhalif fikirlere sahip insanların evlerine baskınlar düzenliyorlardı. Hatta halkı korku altında tutmak için çoğu zaman baskınları keyfi nedenlerle yaptıkları da oluyordu. İnsanların kendilerini evlerinin içinde bile rahat hissetmemelerini sağlamak için yapıyorlardı. Acımasızlardı ve Combine'a sırtını dayadıkları için çoğu güç zehirlenmesi yaşıyordu. Combine insanı insana kırdırıyordu. Yine de polis kuvvetleri arasında eski Black Mesa görevlisi Barney Calhoun gibi muhalif isimlerin de olduğu biliniyordu. Combine aşırı seviyede totaliter, emperyalist bir polis devleti rejimi kurmuştu.
Yine de dünya gezegeni onlar için çok da mühim değildi. Çünkü 314 evrene hükmediyorlardı. Bize uyguladıkları orantısız güçten vazgeçtikleri için hayırseverlerimize teşekkür etmeliyiz. Bize değişmemiz için bir şans verdiler. Sadece tek dokunuşla içimizdeki şeytanı çıkardılar. Bize zorlukların üstesinden gelebilmemiz için asla elde edemeyeceğimiz bir güç verdiler. Bize bir amaç verdiler. Gözlerimizi yıldızlara çevirdiler. Combine'lar. İnsanlığın onlara taktığı isim buydu. Çünkü bir tek tür değillerdi. Astronomik boyuttan gözlemleyip yorumlayacak olursak, evrenler arası biyomekanik bir virüs olarak tanımlanabilirler. Farklı yaşam formlarını yüksek teknolojilerle modifiye ederek oluşturulmuş hibrit bir türdüler. Combine'ların kolektif amacı, çoklu evrenlerde boyutlar arası bir imparatorluğa egemen olmaktı. Bizim evrenimize ait değillerdi. Dünyadaki portal fırtınalarını gözlemlemiş ve evrenimize gelmişlerdi. Kardashev ölçeğine göre Combine'lar 5. seviye bir medeniyetti. Yani yıldızlardan ve galaksilerden öte fethettikleri evrenlerin tüm kaynaklarını fetihlerini hızlandırmak için sömürebiliyorlardı. Sömürdükleri kaynakları insan aklının alamayacağı kadar kompleks amaçlar için kullanıyorlardı. İnsanoğluna Combine'ın amacını anlatmak, ağacı kesildi diye üzülen bir sincaba ahşap ve mobilya endüstrisini anlatmak kadar imkansızdı. Dev bir parazit gibi tüm evrene yayılıyor ve karşılarına çıkan canlıları sömürmek için de farklı yöntemler izliyorlardı. Canlıların evrimsel süreçte güçlü hale gelmiş özelliklerini kendi gen havuzlarına katarken, zayıf özelliklerini ise biyoteknoloji kullanarak modifiye ediyorlardı. Combine'ın amacı doğrultusunda yapılan bu modifikasyonlar sonucu canlıların zayıf özellikleri daha da güçleniyor fakat Combine'ın boyunduruğu altında yaşıyorlardı. Şimdiye dek sayısız canlı türünü bünyelerinde toplamışlardı. Yani Combine'lar bir ırk değil, çeşitli biyomühendislik ve yapay implantasyon yöntemlerini kullanarak türleri amaçları doğrultusunda manipüle eden bir kültürdü. İstila edilen türlerin teknolojilerini fethedilen gezegenin ortamına uygun şekilde yeniden uyarlayıp süper asker orduları oluşturmak üzere geliştiriyorlardı. İdari yapıları, yöneticileri ve yöneticilerinin türü bilinmiyordu. Advisor isimli lavramsı ve yüksek telekinetik güçlere sahip olan yaratıklar sayesinde köleleştirdikleri türlerle iletişim kuruyorlardı. Advisor'lar yüksek zekaya ve telepatik güçlere sahip olmalarına rağmen oldukça narin canlılardı. Hayatta kalmak için korunmaya ve yaşam destek ünitelerine ihtiyaç duyuyorlardı. Çoğu zaman Citadel'den ayrılmıyorlar, zorunda kalırlarsa koruyucu podlar eşliğinde dikkatlice taşınıyorlardı. İşgalciler ve köleleri arasında iletişimi sağlayan Advisor'lar dünyada bulunan en yetkili kişilerdi ve gezegendeki savaşı ve siyaseti perde arkasından Valence Breen aracılığıyla yönetiyorlardı. Dr. Breen onlara hayırseverler olarak hitap ediyordu. Combine işgalini bir nimet olarak görüyordu. Böylesine muazzam bir gücü alt edemeyeceğimizi fakat onlarla anlaşma yaparak nimetlerinden faydalanabileceğimizi düşünüyordu. Combine'ların insan vücudunu modifiye ederek oluşturdukları Overwatch askerlerinin üst insan olduklarını söylüyor, insanlığın ilk kez ölümsüzlüğe yaklaştığını iddia ediyordu. Breen'e göre Combine insan evrimine hız kazandırmıştı. Son dönemlerde bazı insanların adımı kirletmek için bana işbirlikçi demeleri dikkatimi çekti. İşbirlikçi. Sanki bu utanılması gereken bir şey, kötü bir kelimeymiş gibi. Soruyorum sizlere, işbirliğinden daha yüce bir çaba var mı? İnsanoğlunun bu tarihi girişiminde işbirliğini reddetmek, büyümeyi reddetmek intihardan başka bir şey değildir. Akciğeri oluşan ilk balık karaya çıkıp hava solumayı reddetti mi? Yapmadı. Kardeşleri okyanusun en karanlık çukurunda kalırken ihtiyatlı davrandı. Kardeşlerinin soyu tükenmeye mahkumken o yıllarca karanlığı tecrübe etmiş gözlerine rağmen ışığa bakarak cesurca süründü. Kendimizi bir tribolit olarak mı görmek istiyoruz? Gelecekte insan medeniyetinin tüm başarıları bir fosil yatağına ince şekilde dağılmış bir katmandan mı ibaret olsun? Doğamıza ve kaderimize sadık kalmalı,
ve daha büyük başarıları hedeflemeliyiz. Sınırlarımızı aştık. Geleceğin nimetleri bizi yıldızların ötesinde beklerken anne sütü için ağlamak aptallıktır. İşte bu sebeple evet, ben bir işbirlikçiyim. Birleşmenin faydalarından yararlanmak istiyorsak hepimiz hevesle ve isteyerek işbirliği yapmalıyız. Çabalarımızın karşılığını alacağız. Yurttaşlarımız hizmetleri karşılığında ödüllendirilecektir. Aksini yapanlar cezasız bırakılmayacaktır. Bilinçli olun. Güvende kalın. Farkına varın. Valens Breen'in beyni Combine tarafından yedekleniyordu ve Combine orduları evren içi ışınlanma cihazı hakkında bilgiye ulaşmak amacıyla Black Mesa patlamasından sağ kurtulan bilim adamlarının beyinlerindeki bilgiyi kopyalamak için dünyanın dört bir yanında onları arıyordu. İhtiyaç duydukları şey dünyadaki portal teknolojisiydi. Combine'lar ışınlanırken insanlar gibi zenyumu değil, insanoğlunun aklının henüz kavrayamadığı karanlık maddeyi kullanıyorlardı. Işınlanma işlemlerini karanlık enerji füzyon reaktörü sayesinde gerçekleştiriyorlardı. Bu enerji sayesinde solucan delikleri açabiliyorlar ve evrenler arası atlamaları gerçekleştirebiliyorlardı. Fakat bu enerji astronomik boyutta bir ışınlanmaya izin vermiyordu. Yani Combine'lar evrenler arası ışınlanabilseler de aynı evren içerisinde bu teknolojiyi kullanamıyorlardı. Yani işgal edecekleri evrene bir kez ışınlandıktan sonra gidecekleri yere normal vasıtalar aracılığıyla ulaşım sağlamak zorunda kalıyorlardı. Combine yine de karanlık maddeyi kullanan evren içi ışınlanma cihazları icat etmişti. Fakat bu cihazlar kullanan kişilerin sadece uzayda değil, zamanda da sıçrama yapmalarına sebep oluyordu. Yani normal bir araçla 3 günde gidilebilecek bir yere ışınlandığınızda cihaz sizi bir hafta sonraya atabiliyordu. Kısaca insanlarda olup Combine'larda olmayan şey evren içi lokal ışınlanma teknolojisiydi. Combine fetihlerine hız kazandırmak için insanoğlunun Black Mesa'da keşfettiği zenyum kristalini kaynak alan evren içi ışınlanma teknolojisine ihtiyaç duyuyordu. Ve insanlık onlara lokal ışınlanma teknolojisini bahşedene kadar az sayıda kalan insan soyunu kısırlaştırarak soykırımı yavaşlatmışlardı. In the prison cell I sit, thinking, Mother dear, of you and our bright and happy home so far away. And the tears, they fill my eyes, spite of all that I can do, though I try to cheer my comrades and be gay. Tramp, 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 the boys are marching. Cheer up, comrades, they will come. And beneath the starry flag we shall breathe the air again of the free land in our own beloved home. Tramp, 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 the boys are marching. Oh, cheer up, comrades, they will come. And beneath the starry flag we shall breathe the air again of the free land in our own beloved home. Şehirlerin dışında yaşamak her ne kadar mümkün olmasa da sistemden kaçmaya çalışanlar da vardı. Kimileri şehrin kanalizasyonlarına saklanıyorlardı. Kimisi de öleceklerini bildikleri halde harcanmış dünya topraklarında yol alıyordu. Şehirden kaçmak için genelde eski su kanalları kullanılıyordu. İnsanlar hem Combine baskısına dayanamıyorlardı hem de muhalif fikirlere sahip oldukları için içinde bulundukları bloktaki insanlar ceza almaktan korkup onlara baskılar uygulayabiliyordu. Şehrin dışına kaçanlar genelde yaşam desteğinden mahrum kalıp ya açlıktan ve susuzluktan ölüyor ya da Zen vahşileri tarafından katlediliyorlardı. Şehir dışını taramaları için Combine sıklıkla birliklerini görevlendirirdi. Oldukça iyi eğitim almış olan insanlardan dönüştürülen Combine birlikleri ve elitler sıklıkla şehrin dışında görevlere giderlerdi. Hava araçları da dünya kaynaklarını tespit etmek için taramalar yapar, şehrin dışında hayatta kalmayı başaran insanları avlarlardı. Dağ, orman gibi engebeli arazilerde insanları avlaması için direnişçi tarafından Küçük Strider olarak adlandırılan avcılar yollandı.
Bu yarı canlı, yarı mekanik olan varlıklar esnek bacakları sayesinde her türlü engebeli arazide hızla yol alabiliyorlardı. Şehirlerin dışında saklanan insanların en çok korktuğu türlerden biriydi. Çünkü öylesine hızlıydılar ki onlardan kaçmak neredeyse imkansızdı. Sizi bir kez gördüğünde bu ölmüş olduğunuz anlamına geliyordu. İsyancıların şehir kanalizasyon sistemine kurduğu bazı gizli istihbarat bölgeleri ve yaşam alanları da vardı. Bunlar genelde bir iki kişiyi barındıran minik yerleşkelerdi. İnsanlar burada Combine telsizlerini dinleyerek muhaliflere polis kuvvetlerinin eylemlerini ve yeni haberleri bildiriyorlardı. Kısacası insanlar gizli bir haber ağı kurmuştu. Combine şehirlerin kanalizasyon gibi dar ve kuytu köşe yerlerine saklanan insanlar için Manhack isimli cihazlar kullanıyordu. Dar ve ince yapıları sayesinde ufak alanlarda rahatlıkla hareket eden Manhack'ler etraflarında dönen 3 kesici jilet yardımıyla hem uçabiliyorlar hem de dokundukları her şeye hasar verebiliyorlardı. Genelde kanalizasyon ya da yıkılmış yapılar gibi dar alanlarda kullanılan Manhack'ler hareket halinde olan her şeyi biçmekle görevliydi. Şehrin kanalizasyonları ya da Combine tarafından bakım görmeyen yerleri de insanlar için tehlikeliydi. Zen canlıları şehrin tenha yerlerinde de birer tehditlerdi. İnsanlar sıklıkla dış dünyadan gelen virüsler tarafından hastalanabiliyorlardı ya da daha kötüsü Zen'den gelen mantarlar garip mutasyonlara sebebiyet veriyordu. İçki fabrikasında alkol aramaya gelen muhalifleri fabrikada bu mutasyonlardan birine şahit olmuştu. Sporlar tarafından dönüştürülmüş bu yaratığa Jeff ismini takmıştı. Jeff'in kafası bir sinek kapanını andıracak şekilde ortadan ikiye açılmış ve arasında bir ağız belirmişti. Ağzından zifte benzer zehirli bir sıvı kusmaktaydı. Etrafa sporlar saçan mutantın vücudu hem şişmiş hem de gözleri körelmişti. İşitme duyusuna güvenerek hareket ediyordu. Türünün görünen tek örneğiydi. Çünkü zen bitkilerinin sporları genelde insanları sadece hasta ederdi. Elbette ki şehrin dışında hayatta kalmayı başaran farklı amaçlara sahip birkaç bölge bulunuyordu. Ravenholm bunlardan biriydi. Maden ocaklarının işletildiği bir sanayi kasabasıydı. 17. şehirde insanlar arasında dedikoduları yayılmaya başlamıştı bile. Şehirden kaçan muhaliflerin bir arada toplandığı minik bir kasaba. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam alanı kurmuşlardı. Belki iyi şartlarda yaşamıyorlardı. Tehlikedeydiler ama en azından Combine baskısından uzakta ve özgürlerdi. Ravenholm'de toplanan bu minik direniş ekibini Combine başlangıçta dikkate bile almıyordu. Kendileri için bir tehdit değildi. Ravenholm'a sığınmak için şehirden kaçanların sayıları arttığında ve Ravenholm'daki direniş ekibi ufaktan silahlanmaya başladığında insanlık dışı bir yöntemle sorunu kökünden çözdü. Combine, Ravenholm'u Headcrab Shell isimli içi headcrab'lerle dolu kapsüllerle vurdu. Ravenholm'deki yaşam sona erdi. Şehirden kaçan tüm muhalifler acılar içinde kıvranan zombilere dönüştüler. Combine Headcrab Shell'leri sıklıkla kullanır, dış dünyayı daha da yaşanmaz hale getirirdi. Zen boyutundan gelen Headcrab'ler birer parazit türüydü. Vakti zamanında Black Mesa'daki personellere de büyük acılar yaşatmıştı. Gücüm bana ait olmayan yerlerde kayboldu. Izdırap bana verildiği için acımasız olanlar bana sebepsiz saldırdı. Bana deli demelerine rağmen umursamıyorum. Çünkü benim yardımcı gücüm ve kurtarıcımsın. Bu da kim? Kurtarılacak başka bir hayat mı? Ben Peder Grigori. Sizi cemaatimle tanıştırayım. Headcrab'ler, Zen'de karşılaşılan Gonark adı verilen yaşam formu aracılığıyla çoğalıyorlardı. Şimdiye dek Zen'den dünyaya gelen bir Gonark tespit edilmese de, Combine, Gonark türünün organlarını kullanarak Headcrab'ler için yapay bir üreme ortamı sağlayabiliyordu. Headcrab'ler cinsiyetsiz canlılardı. Combine bu parazitik canlıların üzerine genetik değişiklikler yaparak üretimini yaptı. Headcrab'lerin genetiğini değiştirerek birçok yeni türün oluşmasına olanak tanındı. Hızlı, zırhlı ve zehirli Headcrab'ler Combine'ın eseriydi. Toprağın altında da yol alabilen Headcrab'ler Combine'ların biyolojik silahı haline gelmişlerdi. Asalak bir yaşam formu oldukları için insansı canlıları konak haline getirip
sinir sistemlerini ele geçirerek nekrotik mutant kuklalara dönüştürdüler. İnce ve uzun bacakları sayesinde 3 metreye kadar zıplayabilen headcrab'lerin altında bir insan kafasını içine alabilecek büyüklükte çenesiz bir beslenme boşluğu bulunur. Bu boşluğun etrafı dişlerle kaplıdır. Ağzının içerisinde insan kafasına kenetlenmesini sağlayan gizli bir kanca mekanizması vardır. Zombifikasyon prosesi olarak adlandırılan bu mutasyon, parazitin konağın baş kısmına atladıktan ve kancasını kafatası kemiğine kenetledikten sonra başlar. Bir kez kafaya kenetlenen headcrab'in o andan sonra sökülmesi neredeyse imkansızdır. Konağın beyin sapına ulaşan headcrab, kancasından enzimler salgılayarak bir takım biyokimyasal reaksiyonlara yol açar ve konağın beyin sapını kontrol etmeye başlar ve diğer motor nöron faaliyetlerinin çalışmasını engeller. Beyin sapı, beynin başta beslenme olmak üzere hayatın idamesini sağlayan içgüdüsel ihtiyaçları idare eden bölümdür. Konak ele geçirildikten kısa bir süre sonra bayılır. Uyandığındaysa artık kontrol altındadır. Bilinenin aksine bu mutasyon sonucu insanlar zombiye dönüşmezler. Çünkü headcrab'ler beynin frontal korteks ve yan loblar gibi düşünmeyi ve acıyı hisseden bölümlerine zarar vermezler. Konağın motor fonksiyonları açlığın motivasyonuyla hareket etse de ele geçirilen kişi her şeyi hissetmektedir. Bilinci yerindedir. Yani headcrab'le kendi vücudunu paylaşmaya başlayan konak ölene kadar acı çekmeye devam edecektir. Acıdan dolayı pek konuşamasalar da sıklıkla yardım istedikleri duyulur. Tabii dönüşüm bununla sınırlı değildir. Zaman geçtikçe iki yaşam formunun birleşiminden ortaya çıkan bu yeni canlı dönüşümünü tamamlamaya devam eder. Konağın vücudunda deformasyon başlar. Tüm yüzü kapalı olduğu için beslenememektedir. Beslenme ihtiyacını karşılamak için zamanla konağın göğsünde dikey bir yarık oluşur. Kaburgaları birbirinden ayrılır ve diş görevi görmeye başlar. Konağın vücudunda açılan bu dikey ağız beslenmesini sağlar. Elinde bulunan kemikleri kurbanın daha iyi kavrayabilmesi için büyür. Derisini yırtarak dışarı çıkar. Tüm bu deformasyonlar konağa büyük acılar verir. Headcrab'ler, kombaynlar tarafından bir kapsülün içerisinde doldurularak şehir dışındaki insan kasabalarına fırlatılırlar. Direnişçilere karşı kullanılan en acımasız biyokimyasal silah headcrab kapsülleridir. Combine bu kapsülleri o kadar sık kullanır ki çoğu zaman şehir dışı topraklarda görev yapan Combine askerleri de headcrab'lerin kurbanı olur. Combine'lar tarafından üretilen headcrab'lerin farklı mutasyonları bulunur. Şehir dışında yaşayan direnişçileri daha çabuk yakalayabilmek için yaratılan hızlı headcrab'ler orijinal türe göre daha basık bir forma sahip ve koyu renktedirler. Konağa uyguladığı mutasyonsa çok daha farklıdır. Hızlı headcrab'ler yapıştıkları konağa en az acı veren türdür. Yüksek enerji ihtiyaçları sebebiyle konağın tüm yağ ve kas sistemini sindirip hızlıca öldürürler. Zayıf ve deriden yoksun kalan konak ölü bir bedenle headcrab'in kontrolü altına girer. Bu tür zombiler diğer türlerin aksine hızlıdırlar ve pençeleri sayesinde engebeli yerlere tırmanabilirler. Diğer bir türse zehirli headcrab'lerdir. En zeki headcrab türüdür. Çıngıraklı yılana benzer sesler çıkarırlar. Diğer türlerden onları ayıran bir diğer özellik de avlanıyor oluşlarıdır. Vücutlarında barındırdıkları toksik zehri kurbanı üzerinde kullanmak için saatlerce aynı bölgede bekleyip saklanabilirler. Ardından avlarına en savunmasız anlarında saldırarak yakalarlar. Bu tür sadece konağın beyni değil, omurgasını da emer. Toksik headcrab'ler konağa en acı veren türdür. Bilincini neredeyse etkilemezler. Birden fazla olacak şekilde konağa yapışıp belli aralıklarla zehirlerini içeri salgılarlar. Konağın vücudu şişer ve derisi erimeye başlar. Konağın taşıdığı fazla ağırlıktan dolayı omurgasında eğiklik olur. Kas ve dengeleyici sistemleri hasar görür. Kafası ve sırtı headcrab'ler tarafından ölünceye dek emilmeye devam eder. Combine tarafından geliştirilen bir tür de zırhlı headcrab türüdür. Headcrab konağı avlarken mevcut avı tarafından zarar görmemesi için üzeri sert bir kabukla kaplıdır. Alt tarafı ise korunmasızdır. Konağa yapışan zırhlı headcrab, standart headcrab'le benzer mutasyonlara sebebiyet verir. Bu tür zamanla ortadan kaybolmuştur. Combine tarafından kullanışsız görüldüğü için üretilmeye devam edilmemiş ve doğal seçilim yoluyla ortadan kaybolmuş olmaları olasıdır. Tüm bu vahşiliğe rağmen headcrab'ler hepçil bir türdür. Bitkilerle de beslenirler. Karpuz favori yemekleridir ve dişleri sökülerek evcilleştirilebilirler ve aynı zamanda vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan insan ve vortugantların favori yemekleridir. Etlerinin tadı tavuk etini andırmaktadır ve zehirli türleri dışında tamamı yenilebilmektedir. Elektrik köpekleri, koşucular ya da
canlandırıcılar olarak bilinen gizemli bir tür daha vardır. Vücut yapısı her ne kadar headcrab'leri andırsa da elektrik köpekleri bir headcrab alt türü sayılmıyorlar. Bu türün direkt Zen'den geldiği düşünülüyor. Fakat Combine'ın headcrab mutasyonlarından biri olduğu söylentileri de mevcut. Elektrik köpekleri headcrab'lerden farklı olarak kuyruk benzeri bir dokunaca ve uçan sincaplara benzer deri kanatlara sahipler. Süzülebilirler. Kalpleri vücutlarına elektrik pompalar ve sinir sistemleri bu şekilde çalışır. Önünde 3 çeneli bir ağzı mevcuttur. Headcrab'lerden farklı olarak insanı mutasyona uğratmazlar. Genelde ürkek tavırlar sergilerler fakat korktuklarında kendilerini savunmak için çevrelerine elektrik akımı yayabilirler. Türün en belirgin özelliği, daha önce headcrab'ler tarafından dönüştürülmüş cesetlerin karın boşluğundan girerek cesede yüksek seviye elektrik akımı verirler. Bu da cesedin kısa bir süreliğine motor fonksiyonlarının yeniden çalışmasını sağlar. Lakin cesedin bilince geri gelmez. Kontrolü de yıldırım köpeğinde değildir. Bu hareket, elektrik köpeklerinde avcısını şaşırtmaya yönelik bir savunma hareketidir. Şehir dışı topraklar kuraktı. Oksijen ve deniz seviyesi azalmış, tüm ekosistem yok olmaya yüz tutmuştu. Dış topraklarda hayvan neslinin en büyük tehdidi çorak arazilerde yaşayan antlion türü böceklerdi. Antlionlar yeni dünya ekosisteminin en yaygın türüdür. Asker antlionların sert kabukları onları dış tehlikelerden korur. Kumun altında dolanan bu türün gözleri körelmiştir. Avlanırken kumdaki hareketliliği takip ederler. Genelde sürü halinde dolaşan bu tür, kabuklarının ardına gizledikleri küçük kanatları sayesinde birkaç metre yukarı uçarak süzülebilme kabiliyetine sahiptiler. Antlionlardan yaya olarak kaçmak veya yüksek bir yere sığınmak yersizdir. Topraktaki titreşimi algıladıkları için onların dikkatlerini çekmemenin en iyi yolu toprağa hiç basmamaktır. Açlıklarını çorak arazilerde dolanan muhalifler ya da Combine sayesinde dindirirler. Combine şehrin dışında kendilerini Antlionlardan korumak için Tamper adında makineler kullanırlardı. Merkezden aldıkları şehir dışı görevlerini gerçekleştiren Combine askerleri görev bölgelerine Tamper'ları yerleştirirlerdi. Bu cihazlar toprağa sık aralıklarla ve yüksek enerjiyle vurmakta ve böceklerin duyularına aşırı yüklenip onları kaçırmaktaydı. Antlionları içeri almamak için şehirler de bu cihazlarla korunuyordu. Antlionlar avlandıktan sonra genellikle cesetleri yemez, larvalarını doldurmak için yuvalarına taşırlardı. Karıncalar gibi kazdıkları yeraltı tünellerinde yaşarlar. Bu yeraltı yapıları işçi Antlionlar tarafından inşa edilir. Askerlerin aksine işçi Antlionların vücutları kabuklu değildir. Oldukça hassas ve ince deriye sahiptirler. Yine asker Antlionların aksine kanatları kabuklarının altında değildir ve vücutları daha hafif olduğu için uçabilirler. Yuvadaki larvalarınsa en önemli özelliği içlerinde sarı ve parlak bir madde taşımalarıdır. Bu maddeler hem Vortigauntların doğal enerjilerini artırmakta hem de Combine bu maddeyi sağlık destek ünitelerinde kullanmaktadır. Combine bu maddeyi elde etmek için sıklıkla Antlion yuvalarına baskınlar düzenler. Bunun dışında Combine'ların asker Antlionları sağma makinelerine bağladıklarına da şahit olunmuştur. Antlionlar iki koruyucu türe de sahiplerdir. İç muhafızlar ve dış muhafızlar. Dış muhafızlar yuvanın çevresini ve girişini korurlar. Asker türüne göre oldukça büyük olan muhafızlar sert ve sivri baş kabuklarını düşmana darbe vurmak için kullanırlar. İçlerinde barındırdıkları feromonlar sayesinde asker Antlionları hızlıca koordine edebilirler. İç muhafızlarsa yuvayı ve larvaları korur. Larvalardan yaşam destek ünitesi için ham madde çalmaya gelen Combine'lar sıklıkla iç muhafızlar tarafından def edilir. Görünüşleri dış muhafızlara benzese de tıpkı işçi Antlionlar gibi yuvanın karanlığını aydınlatan fosforlu kabuklara sahiptirler.
Yeni dünya sakinlerinin en sık rastladığı bir diğer zen türü ise Barnacle'lardır. Şehrin dışında ya da kanalizasyonlar, harabeler gibi ziyaretçilerin sık uğramadığı yerlerde bulunurlar. Her ne kadar kalabalık yerlerde bulunmasalar da avlanmak için konumlarını oldukça iyi seçerler. Yavru bir larvayken konumlarını alan Barnacle'lar bir kez geliştikten sonra tüm hayatlarını aynı noktaya sabitlenmiş şekilde geçirirler. Dişli çenesi ve güçlü mide asitlerinin yardımıyla beslenen Barnacle'lar yapışkan dillerini tavandan zemine sarkıtır ve avlarının tuzaklarına düşmesini beklerler. Bilinenin aksine dillerinin yapışkanlığı sindirim sistemleri sayesinde salgıladıkları yapışkan sıvıdan değil, dillerinde bulunan kirpiğe benzer küçük kıllardan kaynaklanmaktadır. Av dile dokunduğunda bu ince, sık ve çok sayıdaki kirpikler sertleşip avı tutabilirler. Diline dokunan, canlı ya da inorganik maddeler arasında ayırt yapmadan ağızlarına çekerler ve yenilebilecek olup olmadıklarına tadarak karar verirler. Eğer yakaladıkları madde yenilebilecek durumdaysa, güçlü çeneleri sayesinde çok kısa sürede sindirebilirler. Onları memnun etmeyen maddeleri de geri bırakırlar. Barnacle'lar basit yaratıklardır. Zeki değillerdir. Çoğu zaman zehirli bir headcrab'i ya da asidik madde dolu bir işçi antline'ı avlamak onların sonunu getirir. Harcanmış topraklarda Ravenholm dışında da direnişçileri barındıran çok küçük merkezler mevcuttu. Direnişçilerin Combine'ın telsizlerini dinlemek için kurdukları küçük istihbarat merkezleri şehrin içerisinde su kanallarında bulunuyordu. Eskiden şehre su taşımak için kullanılan bu kanallar günümüzde bomboştu ve direnişçiler hem ulaşım hem de saklanmak için kanalların karmaşık yapısını kullanıyorlardı. İstihbarat için buralara kurulan yapılanma şehrin dışında da devam etmekteydi. Bir su kanalına kurulan İstasyon 6 şehir dışı bir yapılanmaydı. Yine şehrin dışına kurulan bir diğer istihbarat merkezi İstasyon 7 idi. İstasyon 7 su kanallarının kıyısında bulunan bir çiftliğe kurulmuştu ve kanallar aracılığıyla şehirden kaçan mültecilere yardım etmekle görevliydi. Çünkü dev duvarlarla örülmüş 17. şehirden kaçmanın tek yolu eski su kanallarıydı. Şehirden kaçan sivilleri direnişçiler burada karşılıyor ve gıda desteği verdikten sonra onları Ravenholm gibi harcanmış topraklardaki insan yerleşkelerine yönlendiriyorlardı. Eski bir hapishanenin Combine teknolojisiyle yeniden restore edilmiş hali olan Nova Prospect yine harcanmış topraklarda bulunan bir yapılanmaydı. Şehirde problem yaratan ya da kural ihlalinde bulunan siviller burada mahkum edilir, üzerlerinde deneyler yapılır ya da stalkerlara dönüştürülürlerdi. Nova Prospect, Wallace Breen'in deyimiyle vatan hainlerini barındırıyordu. Hapishanenin bir de deposu bulunmaktaydı. Stalker'a çevrilen siviller, iş gücünü azaltmak için trenlerle bu depodan diğer şehirlere dağıtılırdı. Aynı zamanda bu depo, Combine'ın tespit edilen tek evren içi ışınlanma cihazını barındırıyordu. Lakin bu cihaz öylesine kullanışsızdı ki, çalıştığında sadece mekanda değil, zamanda da yüksek seviyede atlamalara sebebiyet veriyordu. Depoda bulunan bir diğer teknoloji ise Combine'ın hareketli mimarisiydi. 17. şehrin de çevresinde dolanan dev duvarların algoritmaları bu depoda hazırlanıyordu. Duvarlar yerleşkenin şekline ve mühendislerin isteğine göre yer değiştirebilen hareketli sütunlardan oluşmaktaydı. Bir diğer şehir dışı yapılanma ise Black Mesa'nın mirasçısı Black Mesa East Araştırma Merkezi'ydi. 7 Saat Savaşı'ndan 5 yıl sonra kurulan bu araştırma merkezi, direnişçilerin sığındığı Ravenholm maden kasabasının hemen yanında bulunuyordu. Black Mesa patlamasından sağ kurtulan ünlü Profesör Eli Vance tarafından kurulan bu yapılanma, içerisinde Dr. Judith Mossman ve birçok Vortigaunt'ı da barındırıyordu. Uğursuz bürokrat tarafından Black Mesa patlamasından kurtarılan Alex Vance de burada babasına araştırmalarda yardımcı oluyordu. Elektrik jeneratörleri Vortigaunt'lar tarafından şarj edilen tesis, içerisinde kendine ait büyük bir mutfak ve
direniş askerleri için dinlenme alanları da içeriyordu. Oldukça gizli bir üstü ve girişleri sürekli CCTV kameralarınca izleniyordu. Eli Vance ve ekibi burada Xenium'u kullanarak yeni araştırmalar yapmaya devam ediyorlardı. İlk amaçları ise küçük bir ışınlanma makinesi icat ederek şehirden kaçmak isteyen direnişçileri kanallar yardımıyla değil, risksiz bir şekilde ışınlayarak şehrin dışına getirmekti. Black Mesa East, Dog isimli bir yapay zekaya da ev sahipliği yapıyordu. Dog isimli robot, Eli Vance tarafından yapılmıştı. Dog'u kızı Alex Vance'i küçükken koruması için tasarlamıştı. Bu küçük robot, Alex büyüdükçe yeni parçalarla geliştirildi ve o da minik kızla birlikte büyüdü. Aynı zamanda bu vahşi dünyada Dog, küçük Alex'in tek arkadaşı olmuştu. Combine teknolojisinin hurdaları ve Xenium enerjisi kullanılarak tasarlanan Dog'un kafası, City Scanner'ın hurdalarıyla tasarlanmıştı. Ellerinde ise yine Xenium sayesinde sağlanmış, yer çekimini manipüle eden bir enerji barındırıyordu. Güçlü gövdeye sahip bu robot, her ne kadar bir gorilin iskelet sistemini andırsa da köpeğe benzer sosyal davranışlar sergiliyordu. Çocukluğunda Alex'i korumak için tasarlanan Dog, artık tüm Black Mesa East sakinlerinin yakın dostuydu. Şüphesiz Eli Vance'in boyutlar arası madde aktarım cihazından sonra yaptığı en büyük icat, enerji alan manipülatörüydü. Yer çekimini manipüle eden bu silah, yine içerisinde Zen kristalinin gücünü barındırıyordu. Eli Vance bu cihazı deneyler sırasında kullanılan tehlikeli maddeleri taşımak için icat etmişti. Fakat bu icat bir süre sonra amacından çıkarak araştırma merkezinde tüm bu bilim adamlarının arasında oldukça canı sıkılan Alex'in oyuncağı haline gelmişti. Eski Black Mesa çalışanlarından biri olan Dr. Arn Magnuson ise harcanmış topraklarda farklı bir direniş yapılanmasına ön ayak oluyordu. Kuzey Amerika'nın bütçe ve gözetim sorunları sayesinde Black Mesa tarafından çok ucuza satın alınmış olan Soğuk Savaş üssü, günümüzde Dr. Arn Magnuson'ın öncülüğünde Combine'a karşı bir araştırma tesisine dönüştürülmüştü. Çoğu yerin altında olan bu tesis kendi elektrik santraline sahipti. Yeryüzünde ise bir hangar, radyo kulesi ve kıtalar arası balistik füzeler için inşa edilen siloları barındırıyordu. Bu direniş üssü aynı zamanda direniş askerleri için bir kışla görevi görüyordu. Tesisin amacı balistik füze aracılığıyla Citadel'den Overworld'e açılan süper portalları kapatarak Combine'ın dünya ile olan ilişkisini kesmekti. Black Mesa East ve White Force'a direnişte en büyük desteği verenler de Vortigaunt'lardı. Combine'ların kendi evrenlerini ele geçirmeleri sonrasında Nihilant ve türdaşlarıyla Zen'e kaçmışlardı. Gordon Freeman'ın Zen'de karşılaştığı Nihilant, kendi evreninden Zen'e kaçmadan önce Combine tarafından biyomühendislik teknolojileriyle modifiye edilmiş ve daha da güçlenmişti. Telekinetik güçleriyle Vortigaunt'lar dahil tüm soydaşlarını köleleştiren Nihilant, Black Mesa'da açılan portal aracılığıyla Zen'e sürülmüş yoldaşlarıyla birlikte dünyaya kaçmaya çalışıyordu. Nihilant'ın Black Mesa'ya yaptığı saldırı aslında yeni bir yuva arayışıydı. Freeman, Nihilant'ın yaşamına son verdikten sonra tüm Vortigaunt'lar yıllar süren kölelikten kurtulup kendi özgür iradelerine kavuşmuşlar, bu iyilikleri için insanlara minnettar kalmışlardı ve Gordon Freeman'ı da kurtarıcıları olarak bellemişlerdi. Hatta bazı Vortigaunt'lar Freeman'ı Mesih olarak adlandırıyordu. Duvarlara Freeman'ın kahramanlık hikayesini kazıyorlar, günün birinde döneceğine ve kendilerini bu Combine diktasından kurtaracağına inanıyorlardı. Kısacası Vortigaunt'lar direnişin en büyük destekçileriydi. Direnişin bir diğer koluysa diğer yapılanmaların aksine 17. şehrin tam göbeğindeydi. Eski Black Mesa görevlisi Barney Calhoun'un kurduğu küçük laboratuvar yine Black Mesa'dan sağ kurtulmayı başarmış Isaac Kleiner tarafından işletiliyordu. Laboratuvar bir soda otomatı aracılığıyla açılan gizli bir kapıya sahipti ve 17. şehrin oldukça kör bir noktasında bulunuyordu. Gönüllü olarak Combine'ın sivil koruma kuvvetlerine katılan Barney, Kleiner'a içeriden bilgi sızdırıyordu. Yine bu bilgiler sayesinde Combine'ın şehrin dört bir yanına yerleştirdiği kameraları izleyebiliyorlar ya da Combine'ın belli güvenlik sistemlerini devre dışı bırakabiliyorlardı. Isaac Kleiner burada ışınlanma teknolojileri üzerine çalışıyordu. Eğer başarılı olursa şehrin göbeğinden Black Mesa East'e şehirden kaçmak isteyen sivilleri rahatlıkla ışınlayabileceklerdi. Çünkü su kanallarını kullanmak oldukça riskliydi. Su kanallarının her yeri Zen vahşisi ve Combine kaynıyordu. Kleiner'ın çok sevdiği Lamar adında bir kedisi vardı. Işınlanma cihazını tamamladığında ilk deneyi bu kedi üzerinde gerçekleştirmişti.
Fakat deney ters gitmiş, cihaz kapatıldıktan sonra kedi bir süre boyunca acı dolu çığlıklar atmış ve ardından patlayarak tüm parçaları etrafa saçılmıştı. Kedinin parçalanan vücudunun büyük bir kısmı bu korkunç deneye şahit olan Barney'nin üzerine saçılmıştı. Barney kısa süreli bir şok geçirdikten sonra laboratuvardan bir süre uzak kalmıştı. Kleiner ise bu kazadan sonra kendine yeni bir evcil hayvan edinmişti. Yeni evcil hayvanı bir headcrab'ti. Ona da Lamar adını vermişti. Yeni dostunu da kedisi gibi sevmiş, evcilleştirmiş ve ona bağlanmıştı. Kleiner, headcrab'in dişlerini sökmüş, ona uzun süre eğitim vermişti. Artık sadece bitkiyle besleniyordu ve en sevdiği yiyecekse karpuzdu. Combine'ın dünya üzerinde gücü söz konusu olduğunda insanlığın direnişi pek de bir anlam ifade etmiyordu. Direniş birlikleri 7 saat savaşından kısa bir süre sonra Combine işgaline yanıt olarak kurulmuştu. Yeni dünya düzenini yıkmayı amaçlayan bu yapılanma, Combine'ın sivil koruma gücü saflarına sızarak silahlar kaçırıyordu. Sonrasında kendine Ravenholm, Black Mesa East ve White Forest gibi üsler edinerek sivilleri Combine kontrolündeki şehirlerden bu yerleşkelere taşımaya başladı. Direnişin merkezi bir komuta sistemi bulunmuyordu lakin Eli Vance, Bernie Calhoun, Arne Magnusson, Alex Vance, Isaac Kleiner gibi merkezi figürleri vardı. Black Mesa patlamasından sağ kurtulan ve Albay Cabbage gibi 7 saat savaşına öncülük eden komutanlar sahip oldukları tecrübelerinden dolayı örgütün kilit üyeleri olarak kabul ediliyordu. Direniş, savaş ve araştırma olarak 2 alana bölünmüş durumdaydı. Eli Vance gibi bilim adamları araştırma bölümünü yönetirken, Bernie Calhoun, Albay Cabbage gibi figürler savaş bölümünü kontrol ediyordu. Direniş aynı zamanda şehrin içerisindeki siviller tarafından da destekleniyordu. 17. şehir vatandaşları şehrin gizli bölgelerine yiyecek, silah, cephane ve tıbbi malzeme bırakarak direnişe destek oluyorlardı. Direniş hem Combine'ın teknolojisini kullanıyordu hem de radyolar, kameralar, TV'ler ve bilgisayarlar gibi insan teknolojilerini tamir ederek kullanılabilir hale getiriyordu. Direniş kendine logo olarak lambda sembolünü tercih etmişti. Ve belki de en büyük avantajları Vortigaunt'ların desteğiydi. Vortigaunt'lar zeki, bilge ve kendi gezegenlerinde Combine'la yaptıkları savaşlar göz önüne alındığında oldukça tecrübelilerdi. Kendi aralarında telepati yoluyla iletişim kurabildikleri için Combine adına çalışan Vortigaunt'lar sıklıkla direnişe bilgi sızdırıyorlardı. Combine'a doğrudan saldırı yapması imkansız olan direniş örgütü, düşmanını stratejik hamlelerle zayıflatmayı amaçlıyordu. Şehrin dört bir yanına spreyle mesajlar yazan direniş, yeraltı demiryolu adını verdikleri su kanallarına kurulmuş minik istasyonlara da sahipti. Direniş şehrin dışında Combine'a sıklıkla sıcak çatışmaya girer ya da taciz ateşinde bulunurdu. Sahil bölgesi üssü, New Little Odessa, köprü bölgesi ve deniz feneri bölgesi bu saldırıların yapılandığı direniş üsleriydi. Direniş her ne kadar cesur bir duruş sergilese de Combine için bir tehdit bile değildi. Eli Vance'in ailesi Black Mesa'da yaşıyordu. Patlamanın ardından eşi Asian'ı kaybetmiş olsa da küçük kızı Alex kurtulmuştu.
Black Mesa patlamasının ardından 15 yıl geçmiş ve Alex 19 yaşına gelmişti. Artık direniş için çalışmaya başlamıştı. Combine düzenini dünyaya tam olarak oturtmuştu. Ellerini kaldır. Hareket etme. Hayır durun bir dakika. Ben burada yaşıyorum. Muhtemelen bir isyancı. Tarayıcıyı gönderin. Durun ateş etmeyin. Bölge güvenliği getirin onu. Temiz. Bize izin ver. Biz hiçbir şey çalmadık. Bundan iyi olduğunu gördün. Kiminle birlikteyiz? Hiç kimseyi görmedim. Bildiklerini onun içinden çıkaracağız. Nakliye aracına getirin. Baba. Peki ona ne yapacağız? Onu da alın. Hey durun hayır. Beni nereye götürüyorsunuz? Babam nerede? Hey, orada kimse var mı? Kahretsin, babam nerede? Açın şu kapıyı. Gürültü yapmayı kes ve yerine otur. Neler oluyor? Dur. Hazır altındayız. O lanet şeyde ne? Siktir. Babayı buldum. Hemen dışarı atın. Alex, harika. Bekle, drone'um iyi mi? Hayır, patladı. Ben iyiyim bu arada. İyi, harika. Önemli olan da bu. Russell, babamı aldılar. Biliyorum. Kötü oldu. Onun neler bildiğini bir şekilde öğrenecekler ve sonra da öldürecekler. Ama iyi haber. Onların bilmediği bir şey biliyoruz. Onu kurtarmamızı sağlayacak bir planım var. Çok yakında babanı asla konuşturamayacaklarını anlayacaklar ve ardından beynindeki bilgiyi emmeleri gerekecek. Yani öyle umuyorum. Beynini delebilirler. Bu babanı kaçırabileceğimiz anlamına geliyor. Beynini delmek için onu trenle götürecekler. Tabii eğer o trene binerse. Planın bu mu yani? Tam olarak değil. Dışarıda karantina bölgesi boyunca giden ve 17. şehrin dışına çıkan ikinci bir tren daha var. İki trenin rayları Fairview kavşağında kesişiyor. Senin bineceğin tren daha önce oraya varacak. Ona bin ve trenin kontrollerini hackle. Bu sistemin içine girmemi sağlayacak. Tren duracak ve ardından kombaynlarla baş etmen gerekecek. Sonrasında babanı geri alabileceğiz. İyi fikir. Bineceğim tren nerede olacak? Arka tarafta. Avlunun orada. Tren hizmet dışı bırakılmıştı ama sanırım sistemin içine girebilirim. Bunu başarabiliriz Alex. Anladığını umuyorum. Anlamış olsan iyi olur çünkü bunu yapacağız. Attığın her adımda seninleyim. İşte Alex Vance. Demek mesajımı aldın. Aldım mı? İçeri gel. Teşekkürler. Ne demek? Burada ne yapıyorsun? Yemek. Hayır yani genel olarak. Benim beynim arızalı. Üzgünüm. Benim beynim hastalandı. Bu çok kötü. Sanırsam... Bak aslında babamı aramakla meşgulüm. Eli Vance. Eli Vance. Evet. Combine babamı kaçırdı ve gerçekten bir şeyler yapmam gerekiyor. Combine'lar. Evet. Sakın hemen gitme. Sana göstermem gereken bir şey. Bak sana minnettarım ama... Bu taraftan. Burada kalamam. Bu çok önemli. Eminim öyledir ama... Alex Vance bu taraftan gitmek zorunda. Peki. Soydaşlarım Combine'ın elinde.
onları serbest bırakacak. Yardım etmek isterdim. Gerçekten isterdim. Ama Alex Vance şu an babasını kurtarmakla meşgul. Onu kurtaramayacaksın. O öldü. Ne? Ya da ölecek. Öldü mü? Ölecek mi? Bu bakış açına göre değişir. Ama Alex Vance tek başına onun kaderini engelleyemez. Bak. Her şey için teşekkür ederim. Ama benim gerçekten gitmem gerek. Özür dilerim ama bilmecilere ayıracak vaktim yok. Bilmece yok. Combine'lar burayı deldiler. Telepati gücümü kaybettim. Kafamın içinde yapayalnızım. Özür dilerim. Bak. Eğer arkadaşlarınla karşılaşırsam ne yapabileceğime bakarım. Akrabalarımı kurtardın. Hayır, yapmadım. O zaman yapacaksın. Cesaret Alex Vance. Alex Vance'e yardım edeceğim. Yolunu bulmak için Kuzey Yıldızı'nı takip et. Tamam, teşekkür ederim. Yardım etmeyi bitirdin mi? Bitirmedim. Aman tanrım, babam. Baba? Baba? Buradayım tatlım. Baba geliyorum. Yardıma ihtiyacım var. Acele et tatlım. Dengemi kaybediyorum. Yardım et. Yardım et. Tamam, şimdi elimi uzatıp seni yukarı çekeceğim. İyi olacaksın. Hazır mısın? Baba! Alex Vance. İşte söylediğim gibi. Yardım etmeye geldim. Aman tanrım, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baba, orada kal. Oraya nasıl gelebilirim bakacağım. Hayır. Alex beni dinle. Ben ve Russell bir çeşit süper silah bulduk. Süper silah mı? Büyük bir şey. Burada karantina bölgesinde bir kasada tutuyorlar. Onu çalıştırmak üzereler. Ne zaman bilmiyorum ama yakında çalıştıracaklar. Onlar kullanmadan önce çalmalıyız. Evet. Veri kapsülünü almayı başardım. Eğer şifresini çözebilirsem silahı onlara karşı kullanabiliriz. Peki plan ne? Sen kasaya git. Ben bu kapsülü Russell'a götürüp bir şey koyulacağım. Baba, kasa nerede? Kuzey Yıldızı'nı takip et. Ah evet, Kuzey Yıldızı, anladım. Baba? Karantina bölgesinin tam ortasında ve o kadar büyük ki onu mutlaka görürsün ve ne yapabileceğine bir bak. Yolu temizleyeceğim. Güvende kal bebeğim. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hey, ben de seni seviyorum. Alex Vortigaunt'ın yardımıyla babasını kurtardı ve Combine'ın süper silahını taşıdığı düşünülen Volt isimli uçan yapıya doğru yol almaya başladı. Volt, 17. şehrin üzerinde köleleştirilmiş Vortigaunt'lardan aldığı enerjiyle havada süzülen metal ve korunaklı bir yapıydı. Devasa büyüklüğü ve gökteki hareketsizliği ürkütücü gözükmesine sebep oluyordu. Aynı zamanda bu yapı Combine tarafından yüksek seviye bir korumaya sahipti. İçerisinde nasıl bir silah barındırıyorsa Combine için çok değerli olmalıydı. Bu da direnişin işine yarayacağı anlamına geliyordu. Alex, Volt'a doğru yaptığı yolculuğunda yeni bilgiler edindi. Bu devasa ve korunaklı kasanın bir silah saklamadığını, Black Mesa'dan kurtulmayı başaran önemli bir kişi için hapishane görevi gördüğünü öğrendi. Bu bilgiyi babasıyla paylaşan Alex, kasanın içerisinde ünlü teorik fizikçi Gordon Freeman olduğuna neredeyse emindi. Gordon'ı Combine'ın elinden kurtarmak hem direniş üyelerinin umutlarını arttıracaktı hem de Combine'ın sorgulanamaz iktidarında kocaman bir delik açacaktı. Genç kız
Vortigandlar ve direnişçilerin de yardımıyla Vault'a vardı. Gördüğü manzara şok ediciydi. Bahsi geçen hücreye yaklaştıkça zaman ve mekan deforme oluyordu. Vakitten ve mesafeden muaf olan bir yer. 3 boyutlu evrene ait değil gibiydi. Hücreye yaklaştıkça Alex'in içindeki şüpheler de arttı. Alex hücreye vardı ve Vortigandların desteğiyle hücreye yüksek enerji vererek sistemin bozulmasını ve hücrenin açılmasını sağladı. Fakat karşılaştığı kişi Freeman değildi. Elinde evrak çantasıyla ve üzerinde özenle ütülenmiş temiz takımıyla onu selamlayan kişi bambaşka biriydi. Etkileyici bir iş çıkardınız Bayan Vance. Uğursuz bürokrat öylesine sakindi ki sanki tüm yaşanacakları biliyordu. Sanki yıllardır Alex'in gelip onu kurtarmasını bekliyordu. Alex umduğu kişiyi karşısında bulamayınca bürokrat bu durumu komik buldu. Gordon Freeman? Gordon Freeman. Gordon Freeman'ı hapsetmek için neden tüm bunlara ihtiyaç olsun ki? O zaman sen kimsin? Belki de kim olduğum bu kadar yolu gelmen karşılığında sana sunabileceklerim kadar önemli değildir. Çoğu insan kaderin değiştirilemez olduğuna inanır ama işverenlerim onlarla aynı fikirde değil. İşverenlerim kaderi zaman zaman onların istediği bir yönde titizce değiştirmem için beni etkilendirdiler. Siz neyi değiştirmek istersiniz Bayan Vance? Combine'ları yeryüzünden silmeyi. Combine'ların dünyadan gitmesini istiyorum. İşverenlerimin çıkarları göz önüne alındığında bu oldukça büyük bir değişiklik olurdu. Peki ya sana henüz istediğini bilmediğin bir şey teklif etsem? Söyleyin bana Doktor Freeman. Tabii eğer bir cevabınız varsa. Büyük yıkımlara sebep oldunuz. Peki ya hangi amaçla? Bu yıkımı sağlarken ne inşa ettiniz? Tek bir iyi şey söyleyebilir misiniz? Bak Gordon, yaptığın şeye bir bak. Buna değdi mi? Freeman da tıpkı Alex gibi bürokratın planında önemli bir figürdü. Gizemli kişinin kafasında inşa ettiği olasılıklar zincirinde görev alması gereken biriydi. Black Mesa kazasının ardından 20 yıl, Alex'in macerasının ardındansa 5 yıl geçmişti. Freeman 17. şehre giden bir trende derin uykusundan uyandırıldı. Kalkın ve harekete geçin Bay Freeman. Kalkın ve harekete geçin. İş üzerindeyken uyuduğunuzu ima etmek istemedim. Başka hiç kimse böylesine dinlenmeyi hak etmiyor. Dünyadaki bütün çabalarımız boşa gidecekti. Ta ki... Pekala, sadece sizin zamanınız tekrar geldi. Yanlış yerdeki doğru kişi dünyayı tamamen değiştirebilir. Bu yüzden uyanın Bay Freeman. Uyanın ve yıkımı hissedin.
Hoş geldiniz. 17 şehre hoş geldiniz. Ayakta kalan en iyi şehir merkezlerinden birinde yaşamayı seçtiniz. Merkez şehir olan 17'de gözlerini açan Freeman, gümrük taraması esnasında diğer sivillerden ayrılarak kimlik tespiti yapılması için farklı bir odaya götürüldü. Freeman'ı kenara çeken kişi, sivil koruma kuvvetlerinin içine sızmış Bernie Calhoun'dan başkası değildi. Bernie ve Freeman, sivil koruma kuvvetlerinin sorgu odasında Kleiner'la iletişim kurdular. Freeman'ın geri döndüğüne oldukça şaşıran Kleiner, onu 17. şehirdeki gizli laboratuvarına davet etti. Kleiner'ın yanına ulaşmak için yola çıkan Freeman, yolculuğu esnasında yeni dünya düzeninin insanların üzerindeki eziyetine şahit oldu. Freeman gizli laboratuvara yaklaştığında Alex ile karşılaştı. Alex, laboratuvara varması için Freeman'a rehberlik etti. Hedeflerine vardıklarında bir süre sonra Bernie de aralarına katıldı. Her şey yolunda mı Dr. Kleiner? Selam Alex. Yolunda sayılır. Lomar kafesinden yeniden kaçtı. Eğer kaçtığından emin olmasam Barney'nin ona tuzak kurup... Aman tanrım. Gordon Freeman. Bu gerçekten sen misin? Onu dışarıda gezinirken buldum. Biraz baş belası biri, öyle değil mi? Belalar onun peşini bırakmasa da Doktor Freeman'a bir anlaşma borcumuz var. Kleiner laboratuvarında sivilleri şehrin dışındaki Black Mesa East'e ışınlamak için bir cihaz geliştirmeye çalışıyordu. Eski kedisinin ölümünün ardından ilk kez cihazı bir insan üzerinde test edecekti. Black Mesa East ile iletişim kurdular. Eli Vance, Freeman'ı görmenin şaşkınlığındaydı. Eski Black Mesa kadrosundan birinin daha aralarına katılmış olması mutluluk vericiydi. Işınlanma cihazıyla ilk Alex'i ışınladılar. Işınlanma başarılı oldu. Alex göz açıp kapayıncaya dek Black Mesa East'e vardı. Freeman'ın ışınlanma esnasında ise Kleiner'ın evcil hayvanı Lamar makineye atladı ve bir takım boyutlar arası problemlere sebebiyet verdi. Freeman gizli laboratuvarın yakınlarına ışınlandığında Kleiner cihazı kapattı. Lamar tüm planı bozmuştu ve Freeman, Black Mesa East'e su kanallarındaki istasyonları kullanarak eski yöntemlerle gitmek zorunda kalmıştı. Freeman, istasyonların birinden derme çatma bir araç aldı ve yoluna bir süre bu araçla devam etti. Black Mesa East'e varan Freeman, Dr. Judith Mossman'la ilk kez tanıştı. Eli ve Alex ile yeniden bir araya geldi. Black Mesa East'te bir süre vakit geçirdi. Kısa bir süre sonra Black Mesa East, Combine tarafından keşfedildi ve direnişin en büyük araştırma merkezi East, hava saldırısına uğradı. Alex ve Freeman'ın yolları ayrıldı ve Freeman'ın Alex'in pek de konuşmak istemediği bir lokasyona giden bir tünelle Black Mesa East'ten ayrıldı. Tünelin bitiminde Freeman, Alex'in neden buradan bahsetmek istemediğini anladı. Tünelin vardığı yer Ravenholm hayalet kasabasıydı. Freeman, Combine'ın acımasızlığına bir kez daha tanık oldu. Peder Grigori, kasabada yaşayan tek insandı. Kasabanın dört bir yanına tuzaklar kurmuştu ve Ravenholm'da hayatta kalmaya çalışıyordu. Psikolojik problemleri olan Grigori, Ravenholm'dan ayrılmak için bir sebep görmüyordu. Parazitler tarafından ele geçirilen kasaba halkına cemaatim diye hitap ediyordu. Freeman'a kasabayı geçmesinde yardımcı oldu lakin kendisi Ravenholm'dan ayrılmadı. Freeman bir süre sonra ufak bir direnişçi üssüne vardı ve Black Mesa East baskınından sonra Eli Vance'ın Combine'larca yakalandığını ve Nova Prospect'e götürüldüğünü öğrendi. Antlion'lar tarafından işgal edilmiş yolda bir süre yolculuk etti ve direniş komutanlarından Albay Odessa ile tanıştı. Ardından Deniz Feneri bölgesine vardı. Yolu boyunca ateş altındaki direnişçilere destek oldu. Onlarla birlikte savaştı. Nova Prospect'e varan Freeman, tren deposunda babasını kurtarmak için kendisi gibi uzun yollar kat etmiş olan Alex ile karşılaştı. Kısa bir süre sonra Dr. Judith Mossman'ın çift taraflı çalışan bir Combine casusu olduğunu öğrendiler. Freeman ve Alex, Eli Vance'i kurtaramadan Judith Mossman tarafından Combine'ın ışınlanma cihazıyla Kleiner'ın laboratuvarına geri gönderildiler. Fakat Combine'ın ışınlanma cihazı prototip halindeydi. Freeman ve Alex'i sadece mekanda değil, zamanda da ileri atmıştı. Sadece Kleiner laboratuvarına değil, aynı zamanda da bir hafta ileri ışınlamışlardı. Aynı zamanda cihaz prototip olduğu için ışınlanmanın hemen ardından patlamış ve tüm Nova Prospect'i havaya uçurmuştu. Bununla birlikte Combine'ın en büyük hapishanesinin yok edilişi, direniş askerleri ve şehir içi siviller tarafından bir mesaj olarak algılanmış ve Combine'a karşı bir ayaklanma başlatılmasına sebep olmuştu. Direniş ve Combine sıcak çatışmaya girmiş ve 17. şehir bir savaş alanına dönmüştü.
hem siviller, hem direniş askerleri, hem Vortigauntlar, hatta bazı sivil kuvvet askerleri bile insanlığın safında özgürlük için ayaklanmışlardı. Freeman uzun bir süre Barney'nin komutanlık ettiği 17. şehir direnişine destek oldu. Alex ise Combine tarafından ele geçirilmişti. Şehrin kenar mahallelerinden başlayan ayaklanma kısa sürede merkeze doğru ilerleyerek bir kentsel savaşa dönüşmüştü. Direnişçiler tarafından şehrin etrafındaki Trumper'lar inaktif hale getirilerek Antlion'ların da şehrin içine girmesine izin verildi. 17. şehirde düzen yıkılmış, tam olarak bir kaos hakimdi. Freeman, Citadel'e doğru yol aldı. Gizlice içine sızdı. Savaş fabrikasının karanlığına şahit oldu. Citadel'in içinde hızla ilerleyen Freeman giderek üst katlara çıktı ve sonunda Breen'in ofisine vardı. Breen ve Mossman, Eli ve Alex'le sohbet ediyordu. Breen, Eli Vance'i portaldan geçirerek boyutlar arası madde aktarımı hakkında bildiği bilgileri Combine'a teslim etmek istiyordu. Mossman geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyarak Breen'in tutsaklarını serbest bıraktı. Eli, Alex ve Gordon'un serbest kaldığını gören Combine sözcüsü olanları bir Advisor'a iletmek için hızlıca kaçtı. Breen, Advisor'la iletişim kurduğu anda Alex ve Freeman ona yetişti. Breen, Overworld'e kaçmak için portal açmaya çalışıyordu. Bunu öğrenen ikili, Combine ışınlanma teknolojisinin enerji kaynağı olan karanlık enerji reaktörünü imha etti. Fakat reaktör Freeman'ın tahmin ettiğinden çok daha güçlüydü. Breen portaldan kaçmak üzereyken güçlü bir patlama gerçekleşti. Zamanı Bay Freeman. Yeniden geldi, öyle değil mi? Üstelik dünyaya henüz yeni gelmiştiniz. Ama kısa zaman dilimi içerisinde büyük işler başardınız. O kadar iyi bir iş çıkardınız ki hizmetleriniz için bazı ilginç teklifler aldım. Normalde teklifleri ben tasarlamam ama bu büyük hizmetleriniz benim için de olağan dışı durumlar yarattı. Bu sefer size yalandan bir seçim hakkı sunmaktansa elinizden seçim özgürlüğünüzü almayı tercih ederim. Zamanınız tekrar geldiğinde emrivaki yaptığım için özür dilerim Bay Freeman. Eminim yaptıklarım ileride size mantıklı gelecektir. Pekala, daha fazlasını söylemeye iznim yok. Ve bu arada benim gitmem gerekiyor. Zamanın şalteri Freeman için kapanmadan önce bir grup Vortigaunt belirdi ve Freeman'ı bürokratın uzayından kurtardı. Bu konu hakkında görüşeceğiz. Vatandaşlar, şehir 17 ve çevresindeki sakinler. Yani bunu derken insanları ve diğer bilinç sahibi canlıları kastediyorum. Her ne kadar son gelişmeleri Vortigaunt müttefiklerimize açıklamaya pek ihtiyaç duymasam da hala şehir 17 sınırları içerisindeyseniz öncelikle ve büyük bir aciliyetle elinizdeki en hızlı imkanla şehri hemen terk etmenizi tavsiye ediyorum. Vatandaşları olabildiğince çabuk şehir dışına çıkarmak için banliyö ulaşım sisteminin çoğunu aktif hale getirdik. Çevrede kamp ve revir alanları da kurduk. Tekrarlıyorum, şehri derhal boşaltmalısınız. Citadel'in ışınlanma reaktörünü yok etmenin kesinlikle bize büyük bir faydası olsa da oldukça talihsiz bir yan etkisi de olduğunu fark ettik. Çok yakında Citadel'in şu anda büyüklüğünü kesin olarak tahmin edemediğim yıkıcı bir patlama yaratacağı kaçınılmaz görünmekte. Ve bu patlama kesinlikle yarıçapı kilometrelere varacak büyüklükte bir alanı yeryüzünden silecek gibi gözüküyor. Bu yüzden tekrar ediyorum, şehir 17'yi derhal boşaltın.
Alex de patlamadan Freeman gibi Vortigauntlar tarafından kurtarılmıştı. Kendilerini Citadel'in eteklerinde bulan ikili portatif bir monitörle Eli ve Kleiner'la iletişim kurdular. Kleiner, Citadel'in birazdan yeniden patlayacağını ve bu patlamanın tüm 17. şehri tarihe gömeceğini söyledi. Ne ikilinin ne de hayatta kalan sivillerin şehirden kaçmaları için vakit yoktu. Kleiner, Citadel'e yeniden girerek karanlık enerji reaktörünün erimesini geriletmeyi başarabilirlerse kaçmak için zaman kazanabileceklerini söyledi. Freeman ve Alex son bir kez daha Citadel'in karanlık mimarisinin içine daldı. Reaktöre ulaşmak için kalede yol alan ikili, Dr. Breen'in Advisor'la yaptığı konuşmanın kaydına ulaştı. Ayaklanmanın ardından Breen, bir advisor'a hala dünya yönetimi için bir umut olduğundan bahsetmiş ve kendisini kurtarmaları şartıyla tüm bu olanları düzeltebileceğini belirtmişti. Ayaklanmadan kurtulmak isteyen Breen, portalla dış dünya olan Overworld'e ışınlanmak istemekteydi. Orası insanoğlunun yaşayabileceği bir atmosfere sahip olmadığı için de biyolojik vücudunu geride bırakıp yeni ve mekanik bir vücuda naklini zor da olsa kabul etmişti. Tüm konuşmayı izleyen ikili ardından tüp aracılığıyla taşınan bir advisor'ın psişik patlamalarına maruz kaldılar. Citadel havaya uçacağı için advisor'lar taşıma kapsülleriyle kuleyi terk etmeye başlamışlardı. Freeman, reaktörün muhafaza sistemini yeniden devreye sokarak patlamayı geciktirmeyi başardı. Alex ise Combine'ın Citadel patlamasıyla dış dünyadaki diğer Combine kuvvetlerine son bir mesaj göndermeye çalıştığını fark etti. Bu videolu bir mesajdı. 17. şehrin kuzeyindeki karlı ve soğuk bir iklimden seslenen Mossman, yeni bir keşfin bilgisini iletmekteydi. Video kaydında ekibiyle birlikte yüksek bir teknoloji bulduğunu söyleyen Mossman, Combine'ın üsse saldırısıyla video kaydını durdurmuştu. İkili bulduğu dokümanı direniş ekibine iletmek için kaydedip hızlıca Citadel'den çıktılar. Şehir merkezine varan Freeman ve Alex, savaştan arda kalan yıkıma şahit oldu. Tüm binalar yere inmiş, meydanlar siviller ve Combine'ların cesetleriyle dolmuştu. Etrafta zen canlıları gezinmekteydi. Dr. Kleiner, Breen'in konuşma yaptığı monitörleri ele geçirmiş ve direnişçilere seslenmekteydi. Combine kuvvetleri ve direniş ekipleri arasındaki sıcak çatışma hala devam ediyordu. Freeman ve Alex şehirden kaçmak için istasyona vardılar. Orada direnişin askeri kolunun lideri Bernie ile buluştular. Şehirde kalan tüm insanları sırayla trenlere bindirerek nakillerini sağladılar. Tüm şehir boşaltıldığında da son trene binip 17. şehirden uzaklaştılar. Tabii oradan geriye ne kaldıysa. Şehirden hızla uzaklaşan ikili, Citadel'in son anlarında advisor'ların birer böcek gibi kaçışlarına şahit oldular. Son kalanlar da artık kaleyi terk ediyordu. Ardından büyük bir patlama yaşandı ve patlamadan ulaşan şok dalgası treni raydan çıkardı. İkili enkazdan sağ kurtuldu. Yüksek bir tepeye tırmanıp 17. şehrin yıkımına şahit oldular. Citadel yerle bir olmuş, 17. şehir tarihten silinmişti. Fakat süper portal düzensiz bir halde de olsa hala açıktı. Yeniden portal fırtınaları gerçekleşmeye başladı. Hem şehrin içinde hem de dışındaki tüm direniş yapılanmaları yıkılmıştı. Geriye sadece Dr. Magnuson'ın öncülük ettiği White Forest kalmıştı. Eli ve Kleiner da oraya gitmişlerdi. Alex ve Freeman ilk fırsatta White Forest'la iletişim kurdular. İkilinin hayatta olmalarına sevinen Kleiner ve Eli çok mutlu olmuşlardı. Magnuson ise merakla ikilinin taşıdığı mesajı beklemekteydi. Alex kısa bir süre sonra bir Hunter tarafından ağır yaralandı ve imdatlarına ise yine Vortigauntlar yetişti. Alex'i bir maden ocağına kurulmuş olan küçük bir direniş karakoluna taşıdılar. Alex'in iyileşme süreci oldukça uzun sürdü. Vortigauntlar ellerinden geleni yapıyorlardı lakin Alex ağır yaralanmıştı. O esnada bürokrat, Freeman'la zamandan ve mekandan yoksun bir diyarda yeniden iletişime geçti. Dr. Freeman. Bu anın duygusal bir konuşma yapmak için pek de uygun bir zaman olmadığını farkındayım. Ama garip dostlarınızın bir şeylerle meşgul olmalarını beklemek zorunda kaldım.
Arkadaşlarınız Bayan Vance'i eskiden umursamazlardı. İnsanlık hakkında edindikleri tek tecrübe, soğuk koridorlardan bir levyenin acımasızca üzerlerine gelmesiydi. Alex'i Black Mesa'dan kurtardığımda, onun sadece bir çocuk olduğu ve dolayısıyla kimseye bir faydası olmayacağı konusunda gelen itirazlara maruz kaldım. Baskıları görmezden geldim. Onları susturmak mümkün değildi. Yine de bu yatırımımı heba edecek değilim. Ve şu an onu kurtardığım günden çok daha değerli. Ve bu yüzden onun hayatını kurtarmam karşılığında sizden ufak bir geri ödeme alacağım. Onu güvenli bir şekilde White Forest'a götürün, Dr. Freeman. Keşke size göz kulak olmaktan daha fazlasını yapabilseydim. Ama maalesef işverenlerimin kısıtlamalarına sadık kalmalıyım. Pekala. Şimdi dikkatlice beni dinle canım. Babanı gördüğünde ona şu sözleri söyle. Öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı olsun. Alex ve Freeman yeniden yola düştü. Citadel'den kaçmayı başaran Advisor'lar konvoylarca korunmakta ve son büyük direniş üssü olan White Forest'a doğru yol almaktaydı. Konvoyu gören Freeman ve Alex, White Forest'ı gelmekte olan Combine saldırısından haberdar etmek için en yakınlardaki radyo kulesine gittiler. Fakat radyo kulesine vardıklarında Advisor'lar White Forest'la olan iletişimini kestiler. White Forest'a Combine'dan önce varmak isteyen ikili ilerleyişlerini hızlandırdılar. Fakat vaktinde yetişemediler. White Forest'a vardıklarında üs Combine saldırısının altındaydı. İkili Eli Vance ve Kleiner'la tekrar buluştu. Citadel'den getirdikleri iletişim paketini teslim ettiler. Freeman, Magnuson'ın Citadel'den geriye kalan süper portalı kapatmak için bir roket hazırladığını öğrendi. Profesörün amacı süper portalı kapatarak Combine'ın dünya ile olan bağlantısını tamamen kesmek ve portal fırtınalarına bir son vermekti. Direnişçiler Combine saldırısını püskürtürken ekip ikilinin getirdiği Mossman'a ait olan mesajı izledi. Mossman, kutupta bulduğu projenin güçlü teknoloji taşıdığını söyleyen bir diyafram bilimi gemisi olan Borealis olduğunu öğrendiler. Kleiner, Borealis'teki teknolojiyi Combine'a karşı kullanmak istese de Eli Vance bu teknolojinin yok edilmesini istiyor, yeni bir Black Mesa olayı yaşanmasından korkuyordu. Kleiner, roketlerin fırlatılmasında son hazırlıkları yapmak için ayrıldığında, Eli, kızı Alex ve Freeman kısa bir sohbet için fırsat buldu. Baba, öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı ol. Baba, iyi misin? Lütfen. Geçti. Lütfen Yorma kendini. yeniden olmasın. Yeniden gerçekleşeceğine inanamıyorum. Gel şöyle oturalım. Bir Black Mesa olayı daha istemiyorum. Baba, iyi misin? Birkaç dakika. Kendime gelirim. Teşekkürler tatlım. Aslında Alex, zahmet olmazsa bana bir bardak çay getirir misin? Ocak eski personel odasında. Tabii. Beklenmedik sonuçlar. Bu cümleyi en son Black Mesa'da duymuştum. O bunları kulağıma fısıldadığında sen test odasına daha yeni girmiştin. Öngörülemeyen sonuçlara hazırlıklı olun. Kimden bahsettiğimi biliyorsun. Ortak arkadaşımız. Kristali getirdiğinde bu lanet testi iptal etmemiz gerektiğini biliyordum. Ama yapamadım. Tüm dünya o gün cehennem haline geldi ve şimdi ise o cümleyi bana iletmek için benim küçük kızımı kullanıyor. Lanet olsun. Onu Black Mesa'dan kendi lanet sebepleri için kurtardığını bilmeliydim.
Kısa bir süre sonra diğer boyutlara açılan tüm kapıları yok edecek olan roket, White Forest'tan havalandı. İnsanlığın Combine karşısındaki bu küçük zaferini izlemek isteyen ekip dışarı çıktı. Patlama sonrası portal kapandı. Combine'ın kendi evreninden takviye kuvvet çağırmaları engellenmiş oldu. Zaferlerinin tadına varmadan Advisor'ların saldırısına uğradılar. Telepatik güçlerini kullanarak Elix ve Freeman'ı hareketsiz bırakan Advisor'lar Eli'yi ele geçirdiler. Eli ölmeden önce ikiliyi Borealis'in yok edilmesi konusunda bir kez daha uyardı ve kızına onu sevdiğini söyledi. Dog gelip Gordon ve Elix'i kurtarsa da Eli Vance için artık çok geçti. Ah Tanrım, hayır. Baba, dayan baba. Lütfen sadece biraz dayan. O ve türü zamandan, mekandan muaftı. Boyutlar arası uğursuz bir bürokrat. İnsanlığa takım elbiseli bir bürokrat silüetinde gözüküyordu. Evrenleri sömürge haline getirmiş olan Combine, insanoğluna kıyasla öylesine büyük bir medeniyetti ki, insan aklının Combine'ın amacını algılamasına imkan yoktu. İnsan zekası Combine'a kıyasla ilkel bir sürüngenden farksızdı. Lakin bu iki medeniyet ışınlanma teknolojisi için Combine'a göre küçük, İnsanoğluna göre ise binlerce yıllık medeniyetin kökünü kazıyacak kadar büyük bir savaş vermişti. İnsanoğlu Zenium'la çalışan, ilkel de olsa evren içi madde aktarımı sağlarken, Combine devasa karanlık enerji reaktörüyle evrenler arası ulaşım sağlayabiliyordu. Oysa bu gizemli bürokrat öyle bir medeniyete mensuptu ki, elinde taşıdığı evrak çantası sayesinde hiçbir enerji harcamadan zamanda ve mekanda yolculuk edebiliyordu. Görevi kişileri doğru yerlerde, doğru zamanlara konumlandırarak olasılıkların işverenlerinin istediği yönde ilerlemesiydi. İstediği sonuçlara ulaşmak için nedenler yaratıyordu. Zamanı ve mekanı bir bütün halinde yaşanmış ve bitmiş bir şablon olarak görecek seviyedeki bu karakter için evren bir satranç tahtasından ibaretti. Doğru zamanda doğru hamleleri yapmak onun istediği sonuçlara ulaştırıyordu. Yani Combine ve insanoğlunun içinde boğuştuğu zaman bürokrat için yazı tahtasına çizilmiş bir şablondan ibaret gibiydi. Beğenmediğini silip yeniden çiziyordu. Combine'ı işverenleri ve kendisi için bir tehdit olarak görüyordu ve Combine'ı insanların başına musallat eden o kristali Black Mesa'ya veren oydu. İnsanların Combine'ı yenebilme olasılığı olduğunu mu düşünüyordu? Bundan o kadar emin olmasa gerek. Çünkü Black Mesa'dan Freeman'ı kurtarıp yıllar sonra Combine hükmünün içine bırakan da oydu. Freeman olmasaydı Citadel hala yerli yerinde olurdu. Sadece olasılıklara yön vermiyor, aynı zamanda her an ve her yerde yarattığı zincirleme olayları gözlemliyordu. Black Mesa'da yaşananlardan sonra işverenleri Freeman'da büyük bir potansiyel görmüştü ve patlamadan kurtarılmasını emretmişlerdi, lakin bürokrat işverenleriyle aynı fikirde değildi. Freeman'ın söz dinlemez ve başına buyruk biri olduğunu düşünüyordu. O sebeple uğursuz bürokrat işini garantiye aldı ve Elix'i de Black Mesa'dan kurtardı. İşverenleri bu duruma oldukça kızdılar. Çünkü bürokratın kendine verilen emirler dışında olasılıkları değiştirme yetkisi bulunmuyordu. Geçmişte vereceği en ufak yanlış karar, zincirleme reaksiyonlarla gelecekte yaptıkları tüm plana zarar verebilirdi. Fakat bürokrat Elix'i işverenleriyle yaptığı tüm tartışmalara rağmen kurtardı. Bu onun B planıydı. İşverenlerinin kararlarını yeterince doğru bulmuyor, kendisi Elix'i kurtararak inisiyatif alıyordu. Haklı da çıktı. Citadel yıkılana kadar her şey istedikleri gibi gitmişti. Bir sonraki adımda Freeman'ı yeniden gelecekte bulunması gereken bir noktaya konumlandırmaları gerekiyordu. Ama Freeman söz dinlemedi. Vortigaunt'ların yardımıyla kaçtı.
O noktada işverenleri bürokratın neden Elix'i de kurtardığını anlamıştı. Bürokrat, Black Mesa patlamasından sonra Combine'ın elinde tutsak kaldı ve 15 yıl boyunca Elix'in gelip kendisini kurtarmasını bekledi. Black Mesa'dan kurtardığı küçük kız yıllar sonra kendisini tutsaklıktan kurtardı. Ardından Elix'le bir anlaşma yaptı. İşverenleri Freeman'dan memnun değildi. Elix, Freeman'dan çok daha iyi bir piyon olacaktı. Bu sebeple Elix'i tıpkı Freeman'a yaptığı gibi zamandan ve mekandan muaf şekilde uyutmak istedi. Doğru vakit geldiğinde şalterler Elix için açılacak ve yapılması gerekeni yapacaktı. Peki ya sana henüz istediğini bilmediğin bir şey teklif etsem? Ah Tanrım, hayır. Baba, dayan baba. Lütfen sadece biraz dayan. Her Şu şeyi an yaparım. Her şeyi yaparım. gelecektiniz. Babanın gözlerinin önünde ölüşünü izlediğin anda. Ne olur gitme. Beni bırakma. Ancak babanı kurtarabiliriz Bayan Vance. İyi eyleminizin bir sonucu olarak babanızın varlığı devam edecek ve öldüğü gerçeklik yaşanmayacak. Yani o şu an iyi değil mi? Babam iyi. Şu an yaşıyor değil mi? Biliyorsunuz ki olağanüstü bir değere sahip olduğunuzu kanıtladınız. Bir önceki çalışanımız görevlerini yerine getirme konusunda oldukça yetersiz ve isteksizdi. Onun yerini alacak birini bulmak için çok zorlandık. Ta ki şu ana dek. Hayır. Ben sadece eve gitmek istiyorum. Beni eve gönder. Korkarım ki anlaşmamızı tam olarak anlamadınız Bayan Vance. Olasılıklara etki etmemek için bürokrat Elix'i babasının öldüğü anda zamandan koparıp aldı. Şimdi ise Freeman'ın asıl görevi bürokratın peşine düşmekti. Gordon! Gordon! Uyan Gordon! Gitti Gordon. Alex gitti. Orospu çocuğu ve onun öngörülemeyen sonuçları. Biliyordum. Onu elime geçirdiğimde onu öldüreceğim. Onu bulmalıyız. Hadi Gordon, işe koyulmalıyız. Peki ya hem Zen canlılarının hem Combine'ın hem de insanoğlunun tüm bu yaşadıklarına sebep olan gizemli bürokratın ve işverenlerinin nihai amacı neydi? Bu birden fazla cevabı olan bir soru.